Topal Genc'in öyküsü. Ey burada bulunanlar! Bilin ki ben Bağdat'ın en büyük tacirlerinden birinin oğluyum. Allah'ın takdiriyle babamın benden başka çocuğu olmamış. Babam çok zengin ve tüm kentte ünlenmiş bir kimse olmakla birlikte evinde sessiz, kendi halinde ve tam bir huzur içinde yaşıyordu. Beni de bu yolda yetiştirdi ve ergenlik yaşıma erişince tüm servetini bana bıraktı ve tüm hizmetkarlarının ve tüm ailenin efendisi yaptı ve sonra canını teslim ederek Allah'ın rahmetine kavuştu. Ben de geçmişte olduğu gibi en pahalı giysiler giyerek ve en nefis yiyecekleri yiyerek müsrif bir yaşam sürdüm. Ama size üstün güçlü ve şanı yüce Allah'ın yüreğime kadından, tüm kadınlardan dehşet duyma duygusu soktuğunu söylemeliyim. O kadar ki onları sadece görüvermek bile benim için bir ıstırap ve tedirginlik kaynağıydı. Bundan dolayı kadınlar üzerine kafa yormadan yaşıyor, kendi başıma mutlu ve başka bir şey dilemeden ömür sürüyordum. Günlerden bir gün Bağdat'ın bir caddesinde yürürken kalabalık bir kadın grubunun bana doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Hemen kendime onlardan sakınmak, kaçmak ve sonu çıkmaz olan küçük bir sokağa sığınmak zorunda kaldım. Bu sokağın sonunda bir peyke gördüm. Dinlenmek için üzerine oturdum. Burada bir süre oturduktan sonra karşımda bir pencere açıldığını ve bir genç kadının belirdiğini gördüm. Elindeki bir süzgeçle pencerenin kenarına dizili saksılardaki çiçekleri suluyordu. Efendiler, size bu genç kadını görür görmez o güne kadar yaşamımda hiç duymadığım bir duyguyla sarsıldığımı söylemeliyim. Gerçekten ayın 14'ü kadar güzeldi bu kız. Ve de öyle beyaz ve duru kolları vardı ki billur sanırdınız. Çiçekleri de öylesine bir zarafetle suluyordu ki ruhum hoşlandı. Ve de o anda kalbim tutuştu ve onun esiri oldum. Artık kafam ve düşüncelerim ondan başka bir şeyle meşgul olmadı ve kadınlara karşı duyduğum tüm korkular yakıcı bir arzuya dönüştü. Ama o çiçekleri sulamayı bitirince ağırbaşlılıkla sağına soluna bakındıktan sonra beni gördü ve bana uzun uzun bakarak ruhumu bedenimden tüm olarak kopardı. Sonra pencereyi kapatıp gözden kayboldu. Orada gün batıncaya kadar oturup bekledim. Ama onun yeniden ortaya çıktığını görmedim. Sanki bir uyur gezer ya da artık bu dünyaya ait olmayan biri gibiydim. Bu durumda orada otururken kentin kadısının önünde zenciler, ardında hizmetçiler olduğu halde katırına binmiş gelerek evin kapısı önünde bineğinden indiğini gördüm. Kadı penceresinde genç kızı gördüğüm eve girdi. Böylece onun kızın babası olabileceğini anladım. Bunun üzerine ruhum üzgün evime döndüm ve dert ve kederle dolu kendimi yatağıma attım. Evdeki kadınlar, annem ve hizmetçiler gelip yöremde çepeçevre durdular ve bu durumumun nedenini sordular. Ama onlara bu konuda hiçbir şey söylemedim, hiçbir yanıt vermedim. Ama kederim günden güne öylesine arttı ki sonunda ağır bir hastalığa tutuldum ve tüm yakınlarımın ve dostlarımın ziyaret ve kaygı konusu haline geldim. Bir gün yanıma yaşlı bir kadın gelerek durumuma üzülüp ağlayacak yerde yatağımın ucuna oturdu ve beni yatıştırmak üzere tatlı sözler söyledi. Sonra bana dikkatle bakarak uzun uzadıya tetkik etti ve orada bulunan tüm yakınlarımdan beni kendisi ile yalnız bırakmalarını diledi. Bunun üzerine bana, "Çocuğum, ben senin derdinin nedenini biliyorum ama bana ayrıntılarını anlatman gerek," dedi. Bunu duyunca ona meselenin tüm ayrıntılarını anlattım. Bana, "Gerçekten çocuğum, bu genç kadın Bağdat kadısının kızıdır. O evde kadının evidir. Ama bil ki kadı kızı ile aynı katta oturmaz, bir alt katta oturur. Bununla birlikte bu genç kadın yalnız başına yaşasa da büyük bir dikkatle izlenir ve korunur. Ama şunu da bil ki ben de bu eve girer çıkarım. Yani onların bir dostuyum.
Böyle olunca maksadına ulaşmak için benden yardım görmekten başka çaren olmadığını bilmelisin. Haydi kendini toparla ve yüreğini bütün tut, dedi. Bu sözler beni yüreklendirdi ve kararlı kıldı ve hemen ayağa kalktım. Bedenimi rahat, sağlığımı da yerinde buldum. Bunu gören tüm yakınlarım çok sevindi. Yaşlı kadın da ertesi gün gidip göreceği Bağdat kadısının kızıyla yaptığı görüşmeden haber getireceğini vaat ederek evden ayrıldı. Ertesi gün geldi ama onun sadece yüzünü görmekle haberlerin iyi olmadığını anladım. Yaşlı kadın bana, "Çocuğum, başıma gelenleri bana sorma, hala heyecan içindeyim. Düşün ki ben kızın kulağına ziyaretimin nedenini fısıldar fısıldamaz hemen ayağa fırlayıp bana büyük bir hiddetle, 'Şimdi hemen susmazsan ey Allah'ın belası acuze ve uygunsuz tekliflerde bulunmayı kesmezsen seni layık olduğun şekilde cezalandırırım,' dedi. Bunun üzerine çocuğum ben artık bir şey söylemedim ama kendi kendime işi bir kez daha ele almam gerekeceğini düşündüm. Çünkü böyle bir işi ele aldıktan sonra onun sonunu getirmemem mümkün değildir. Bunları söyledikten sonra yanımdan ayrıldı. Ama ben yeniden daha da ağırlaşarak hasta düştüm. Yiyip içmekten kesildim. Yaşlı kadın vaat ettiği gibi birkaç gün geçtikten sonra yanıma geldi. Yüzü aydınlıktı. Gülerek bana, "Haydi bakalım çocuğum, bana getirdiğim güzel haberin ödülünü ver," dedi. Bu sözleri duyunca ruhumun yeniden bedenime döndüğünü hissettim ve yaşlı kadına, "Tabii iyi yürekli anacığım, sana yaptıklarından dolayı borçluyum," dedim. Bunun üzerine bana, "Dün söz konusu genç hanımın yanına yeniden gittim. Benim alçak gönüllü ve boynu bükülmüş halimi ve yaşlı gözlerimi görünce bana, 'Zavallı teyzeciğim, seni göğsün pek daralmış görüyorum, neyin var, hayrola?' dedi. Bunun üzerine daha da fazla ağlayarak ona, 'Hanım kızım, sana daha önce güzelliğine tutkuyla kapılmış bir genç adamdan söz ettiğimi hatırlıyor musun? İşte bu genç senin yüzünden ölmek üzere bulunuyor,' dedim. Bana yüreği son derece yumuşamış ve acıma dolu bir sesle, 'Ama sözünü ettiğim bu genç kim?' diye sordu. Ona, 'Bu benim kendi oğlum, içimden koparcasına doğan oğlum,' dedim. Birkaç gün önce pencerende çiçekleri sularken yüzünün çizgilerini bir an için görebilmiş ve ilişki kurmaktan dehşet duyan oğlan sana duyduğu aşktan çılgına döndüğünü hissetmiş. Ve ben ona birkaç gün önce gidip senin davranışını duyurduğumda daha da kötüleyerek yatağa düştü. Onu biraz önce başı yastığın üzerinde Allah'ına son nefesini vermek üzere iken bıraktım. Artık kurtulması için hiçbir ümidim bulunmadığını düşünüyorum." Bu sözlerimi duyunca genç kız sapsarı oldu ve bana, "Ve bütün bunlar benim yüzümden oldu öyle mi?" diye sordu. Ona, "Vallahi öyle. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ben senin hizmetindeyim ve emirlerin başım gözüm üzerinedir," diye yanıt verdim. "Çabuk onun yanına git, ona benim selamımı götür ve de ona yarın cuma namazından önce burada beklediğimi söyle. Buraya, yanıma gelsin. Ben bizimkilere ona kapıyı açın derim. Onu daireme aldırırım ve tam 1 saat birlikte oluruz. Ama bu süre geçer geçmez babam namazdan dönmeden önce ayrılması gerek," diye ekledi. Yaşlı kadının bu sözlerini işitince gücümün yeniden yerine geldiğini, tüm acılarımın yok olduğunu ve yüreğime su serpildiğini hissettim. Giysimin iç cebinden altın dinar dolu bir kese çıkardım ve yaşlı kadına bunu kabul etmesi için ricada bulundum. Bunu görünce bana, "Şimdi yüreğini bütün tut ve hoşnut ol," dedi. Ona, "Gerçekten bu iş hayır oldu," diye yanıt verdim. Ve de ailem çabucak iyileştiğimi görünce sevinçten uçacak gibi oldu. Dostlarım da çok sevindiler. Cuma gününün gelmesini sabırsızlıkla bekledim ve o gün sağlığımdan haber almak üzere gelen yaşlı kadına mutlu ve sağlıklı olduğumu söyledim.
Oturup herkesin cuma namazına gittiği saate kadar konuştuk. Bunun üzerine kalkıp en iyi giysilerimle donandım ve gül yağı süründüm. Genç kızın yanına gitmek için can atıyordum ki yaşlı kadın bana "Daha çok vaktim var. İyisi mi beklerken hamama gidip yıkan, sana kese yapsınlar, tıraş ol, tüylerini aldırt. Özellikle yeni hastalıktan kurtulduğuna göre buna ihtiyacın var. Göreceksin seni nasıl ferahlatacak" dedi. Ona aslında bu çok iyi ve çok doğru bir fikir ama önce buraya bir berber çağırıp başımı kazıtsam iyi olacak. Sonra hamama gider yıkanırım diye yanıt verdim. Bunun üzerine hizmetimdeki bir gence "Çabuk çarşıya git, bana eli hafif bir berber ara ama özellikle aklı başında, ketum, konuşması kıt ve burnuna her şeye sokmayan biri olsun." Onun mesleğinde çalışanların çoğunun yaptığı gibi konuşup ağız kalabalığı yaparken kafamda çentikler açmasın diyerek gidip bir berber çağırmasını söyledim. Hizmetçim aceleyle gidip kısa süre sonra yanında yaşlı bir berberle geri döndü. Ve bu berber, efendiler, şurada önünüzde gördüğünüz Allah'ın belasıydı. İçeri girince bana selam verdi. Ben de selamına karşılık verdim. Bana "Allah seni cümle dertlerden, acılardan ve kaygılardan, matemlerden ve düşmanlıklardan korusun" dedi. Ona "Allah senden razı olsun" diye yanıt verdim. Sözünü sürdürerek "Senin yeniden gücüne ve sağlığına kavuştuğuna dair iyi haberler aldım. Şimdi benden ne yapmamı istersin? Tıraş mı edeyim, hacamat mı yapayım? Çünkü bilirsin ki Büyük İbni Abbas cuma günü saçlarını tıraş ettiren Allah nezdinde makbuldür ve Allah onun üzerinden 70 çeşit belayı kaldırır" der. Aynı İbni Abbas yine der ki "Ama cuma günü ki bugündür hacamat yaptırarak kanını çektiren ya da kupa tutturanlar görme yeteneğini kaybedebilir ve türlü hastalıklara kapılabilir" der. Bunun üzerine ona "Ey şeyh, bu gibi latifeler yapmaktan vazgeç ve başımı elinden geldiği kadar çabuk tıraş et. Çünkü hastalıktan yeni kurtulduğum için ne fazla takatim ne de konuşacak ya da seni dinleyecek fazla vaktim var" dedim. Bunun üzerine kalktı. Berber tasını, usturasını ve makasını koymaya adet edindiği büyük bir mendil açtı. Ama içinden bir ustura değil, 700'lü bir usturlap çıkardı. Bunu eline alıp evimin avlusunun orta yerine yollandı ve başını ağır ağır güneşe kaldırıp uzun bir süre baktıktan sonra dönüp bana "Bilmelisin ki bugün Allah'ın selameti ve hayırlı dualarının üzerinde olmasını dilediğim Peygamberimizin hicretinin 763. yılı, Safer ayının 10. Cuma günüdür. Bu usturlabın üzerindeki sayılardan edindiğim bilgilere göre bu cuma günü Merih ve Utarit gezegenlerinin buluştuğu gündür. Bu buluşma 7 derece ve 6 dakika sürer. Bunun anlamı bugün tıraş olmanın yalnız uğurlu değil, yıldızlarla da haklılığı kanıtlanmış bir olay olduğudur. Bu bana açıkça senin bugün bir kadın ile buluşman olduğunu ve bunun mutlu sonuçlanacağını gösteriyor. Başına gelebilecek başka şeylerden de söz edebilirdim ama bunları susarak geçiştirmem daha iyi olur, dedi. Kendisine Allah aşkına bu konuşmalarınla beni adeta boğuyor ve ruhumu sıkıyorsun. Seni buraya hoş olmayan şeyler söyleyesin diye çağırmadım. Başımı tıraş edesin diye çağırdım. Haydi kalk da fazla gevezelik etmeden tıraşımı yap diye yanıt verdim. Bana vallahi başına gelecekleri bilseydin benden ayrıntıları ve kanıtları biraz daha açıklamamı isterdin. Ancak ben her ne kadar berbersem de sadece berber olmadığımı bilmen gerek. Gerçekte her ne kadar Bağdat'ın en namlı berberi isem de tıp, nebatat ve eczacılığın ötesinde yıldız bilimi, dil bilgisi, nahiv, şiir sanatı ve kuramları, hitabet, riyaziye, hendese, cebir, felsefe, tarih ve yeryüzünün tüm halklarının gelecekleri üzerinde de bilgi sahibiyim. Bundan dolayı efendim,
haklı olarak sana elimdeki usturlapla elde ettiğim yıldız hesaplarına tam olarak uymanda büyük yarar olduğuna inanmanı tavsiye ederim. Beni buraya getiren Allah'a şükret ve bana karşı çıkma. Çünkü ben sana hayır diliyor ve senin yararına konuşuyorum. Zaten hiçbir ödül beklemeden sana hizmet etmekten öte bir maksadım yok. Ama benim bazı yeteneklerim olduğunu kabul ve benim hakkımı teslim etmen gerek diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca sen tam bir katilsin ve hiç kuşku yok sabırsızlıkla ve çıldırtarak beni öldürmeye kararlısın diye haykırdım. Ama anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını fark edip yavaşça susmuş ve 29. gece gelince yeniden söze başlamış. Ey bahtı güzel şah! İşittim ki genç adam berbere, sen beni sabırsızlıkla ve çıldırtarak öldürmeye kararlısın deyince berber ona demiş ki, bununla birlikte efendim ben az konuşmamdan ötürü herkesin Es-Samit adıyla tanıdığı bir kimseyim ve sen beni geveze bellersen çok haksızlık etmiş olursun. Özellikle de beni kardeşlerimle bir an karşılaştırmak zahmetine katlanırsan. Zira bil ki benim 6 kardeşim vardır. Hiç kuşkusuz hepsi de gevezedir ve onları sana tanıtmış olmak için adlarını söyleyeyim. En büyüğü gevezelik yaparken bir testiden çıkan suyun sesini verdiği için El Bakbuk diye anılır. İkincisi sürekli olarak deve gibi böğürdüğünden El Haddar adını taşır. Üçüncüsü tavuk gıdaklar gibi konuştuğundan Bak Bak. Dördüncüsü Assua'nın kırılmaz testisi anlamına El Kuzül Assuani. Beşincisi gebe deve ya da koca kazan anlamına El Aşar. Altıncısı çatlak çömlek anlamına şakalik diye anılırlar. Yedincisi yani ben hizmetkarınız, sessiz anlamına Es-Samit diye anılırım. Berberin söylediği bu zevzekçe sözleri işitince ve sabrımın tüm olarak taşıp patlamak üzere olduğunu anlayınca genç hizmetçilerimden birine bu adama çabucak çeyrek dinar verin ve yanımdan uzaklaştırın Allah aşkına. Başımı tıraş ettirmekten falan vazgeçtim diye haykırdım. Berber bu emrimi duyunca, efendim ne kadar katı sözler işitiyorum. Vallahi sana hizmet etmenin hiçbir karşılığını düşünmüyorum. Bana sadece hizmet etmenin onuru yeter. Çünkü senin hizmetinde olmak ve tüm emirlerini yerine getirmek benim için görevdir. Cömertlikle bana vermek istediğin ücreti kabul edersem, bu yüzden onurumu yitirdiğim düşüncesiyle incineceğim. Sen benim değerim hakkında hiçbir fikre sahip değilsin. Oysa ben senin yüksek değerini çok iyi biliyorum ve senin rahmetli babana layık bir oğul olduğundan eminim. Çünkü babanın bana yaptığı iyilikleri hiç unutamam. Cömert ve soylu bir kişiydi. Bana da çok değer verirdi. Bir gün beni çağırdı. Bugünkü gibi mübarek bir gündü. Nezdine ulaşınca yanında birçok ziyaretçinin bulunduğunu gördüm ve bana senden biraz kanımı almanı rica ediyorum dedi. Bunu duyunca usturlabumu elime aldım. Güneşin yüksekliğini ölçtüm ve zamanın uygun olmadığını ve o gün kan almanın hayırlı olmayacağını anladım ve kaygılarımı hemen rahmetli babana açıkladım. Sözlerime yumuşak başlılıkla uydu ve kan aldırmak için uygun ve elverişli zamanın gelmesini bekledi ve bana teşekkür etti. Orada bulunanlar da sözlerimi şükranla karşıladılar ve sonradan kanını aldığım zaman bana hemen 100 altın dinar verdi, dedi. Bu sözleri duyunca berbere, eğer senin gibi bir berbere başvuracak kadar budala idiyse Allah rahmetli babamdan mutlaka rahmetini esirgemiştir dedim. Bu sözlerimi işitince berber gülerek başını salladı ve Allah'tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun Resulüdür. Bazı şeyleri değiştiren, bazılarını da olduğu gibi bırakan Allah'a şükürler olsun. Genç adam, ben seni aklı başında bir kimse bellemiştim. Şimdi anlıyorum ki geçirdiğin rahatsızlık senin tüm aklını almış ve saçma sapan şeyler söylemene neden oluyor.
Ama bu beni çok şaşırtmadı. Çünkü Allah'ın kutsal ve değerli kitabındaki kim ki hiddetine hakim olur ve kusurlu kişileri bağışlarsa sözleriyle başlayan mübarek sureyi çok iyi hatırlıyorum. Bana söylemiş olabileceğin sözler için özür dilemeni düşünmüyor. Seni hoş görüyorum. Fakat gerçekten senin sabırsızlığını ve bunun nedenini bir türlü anlayamıyorum. Hiç düşünmüyor musun ki babam bana danışmadan hiçbir girişimde bulunmazdı. O hiç değilse nasihat dinleyen kimse sığınak bulmuş demektir atasözüne değer verirdi. Ve ben emin ol ki bulunmaz bir adamım. Benim kadar iyi nasihat verebilecek bir adama kolay rastlanmaz. Bunun nedeni de hayatım boyunca geçirdiğim deneyler ve mesleğimin verdiği üstünlüktür. İşte karşında iki ayağım üzerinde durmakta, emirlerini beklemekte ve kendimi tüm olarak senin hizmetine vermeye hazır bulunmaktayım. Ama ben sana karşı bu denli sabırlı, sen de bana karşı bu denli canı sıkılmış ve kızgın oldukça bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Şurası gerçek ki karşında bu denli sabırlı olabiliyorsam bu sırf babanın anısına duyduğum saygıdan, onun iyiliklerine karşı borçlu bulunduğumdan dolayıdır, dedi. Bunun üzerine ona, vallahi bu söylediklerine dayanamayacağım artık, zevzekliklerin ve gevezeliğinle beni öldüreceksin. Tekrar söylüyorum ki seni buraya sadece başımı tıraş ettirip sonra da çekip gitmen için çağırdım, diye yanıt verdim. Ve ona bu sözleri söyleyerek başımı ıslatmış ve sabunlamış olmasına rağmen hiddetle ayağa kalktım. Onu kovup oradan ayrılmak istedim. Fakat o bana hiç aldırmayarak, gerçekten şimdi açıkça görüyorum ki sana baş edilmez bir can sıkıntısı verdim. Ama böylesine önemsiz bir şey için alınacak değilim. Çünkü pekala görüyorum ki sen zekadan yana zayıfsın ve de daha çok gençsin. Seni omuzlarıma alıp at gibi koşturarak bir türlü gitmek istemediğin okula götürdüğüm günlerde daha dün gibi, dedi. Ona, bak kardeşim, sana yalvarıyorum, Allah aşkına buradan çık git, ben de kendi işlerime bakayım. Bunları üstümü başımı yırtarak söylüyor, sabırsızlık krizi içinde çılgınca haykırıyordum. Berber beni böylesi bir durumda görünce usturasını ele almaya ve bileği derisinden aşağı yukarı sürterek bilemeye karar verdi. Ama usturayı deri üzerinde o kadar çok aşağı yukarı sürterek biledi ki ruhumun bedenimden fırlayacak gibi olduğunu hissettim. Sonunda başımın ucuna geldi. Başımın bir köşesinden beni tıraş etmeye başladı ve biraz tüy aldı. Sonra durdu, elini kaldırdı ve bana, genç efendim, öfke şeytanın insanı günaha sokmak için şaşırtmasıdır, dedi ve bana şu dizeleri okumaya başladı. Ey bilge kişi, kafanda düşüncelerini uzun süre olgunlaştırmalısın. Kararlarında sakın aceleci olma ve özellikle ülkende hükmetmekte görevli kılınmışsan. Ey bilge kişi, sakın katı hüküm verme. Baht sana doğru yöneldiğinde sen de bağışlanma görürsün. Ve sakın unutma ki yeryüzünde Allah'ın elinin yenemeyeceği kadar kudretli bir el mevcut değildir. Ve de hiç unutma ki acımasız ve kıyıcı olan kişi onu ortadan kaldıracak başka bir acımasız kişiyle karşılaşır bir gün. Sonra bana şöyle dedi. Efendim, çok iyi anlıyorum ki benim yeteneklerim ve üstün niteliklerimin farkında değilsin. Bununla birlikte bugün seni tıraş eden bu el, şahların, emirlerin, vezirlerin, valilerin ve tüm ünlü ve soylu kişilerin başına dokunmuş ve bu başları okşamıştır. Ve benim hakkımda ya da bana çok benzer birisi hakkında şair şöyle söylemiştir. Tüm meslekleri birer değerli gerdanlık sayarım. Ama berber bu gerdanlığın en güzel incisidir. Bilgelikten ve ruh yüceliğinden yana en bilge ve büyük kişileri aşar ve elinin altında şahların başını tutar. Bütün bu söylediklerine karşılık olarak berbere, artık mesleğinle meşgul olacak mısın, olmayacak mısın? Gerçekten göğsümü daralttın ve beynimi tümüyle oydun, dedim. Bunu duyunca bana,
Sonunda anladım ki bu işin bitmesi için biraz acele etmektesin, dedi. Ben de tabii ya, tabii ya, ha şunu bileydin diye haykırdım. Bana öyleyse ruhuna biraz sabretmesini ve alçak gönüllü olmasını öğret. Çünkü acele iş şeytanın ilhamıdır. Sonunda pişmanlık getirir ve bahtın felaketlerini önüne yığar. Ve zaten Muhammed Efendimiz dualar ve barış onun üzerine olsun. Dünyada en iyi iş ağır ve olgunlaştırılarak yapılandır buyurmuştur. Ama acele etmem konusunda senin bana söylediğin şey benim çok ilgimi çekti. Seni böyle sabırsız kılan ve uğrunda bu denli aceleci olduğun şeyin nedenini bana söylemeni rica ediyorum. Senin için hoş bir neden olmasını umarım. Doğrusu böyle değilse boşuna gayret göstermiş olurum. Şimdi bir an için işimi bırakmam gerek. Çünkü uygun güneşi gözleyebileceğim ancak birkaç saatim kaldı, dedi. Bunu söyledikten sonra usturasını bıraktı ve usturlabını eline aldı. Güneşli bir yer bulmak üzere bahçeye çıktı. Bir süre eğlendikten sonra güneşin yüksekliğini ölçtü. Bunu yaparken de beni ihmal etmiyor ve arada bir sorular soruyordu. Sonra yeniden yanıma geldi ve bana, öğle namazı için acele ediyorsan aslında sükunetle bekleyebilirsin. Çünkü önümüzde aşağı yukarı 3 saat var, zaman ölçümünde hiç hata yapmam dedi. Ona, Allah aşkına bu saçma sapan konuşmaları bırakalım çünkü sesini duymak ciğerimi parça parça ediyor, dedim. Bunun üzerine yeniden usturasını eline aldı. Daha önce olduğu gibi bilemeye başladı. Sonra da başımı biraz daha tıraş etti. Ama konuşmaktan da kendini bir türlü alamıyor ve bana, senin sabırsızlığına çok üzüldüm ama nedenini bana açıklarsan bundan iyilik ve yarar görürsün. Çünkü artık rahmetli babanın bana ne denli değer verdiğini ve bana danışmadan hiçbir işe girişmediğini biliyorsun, diyordu. O zaman benim için hiçbir kurtuluş yolu bulunmadığını anladım ve kendi kendime, işte namaz saati gelip çatmakta, genç hanımın yanında olmam gerek. Yoksa çok gecikeceğim ve oraya gittiğimde herkes ibadetini tamamlamış, camiden çıkıyor olacak. O zaman da benim için her şey bitmiş bulunacak diye düşündüm. Bunun üzerine berbere, bunu bitir artık, şu boş lafları ve saygısızca merakını bir yana bırak. Eğer kesinlikle bilmek istiyorsan bir dostumun evindeki şenliğe yetişmek için acele etmekteyim, dedim. Bu çağrı ve şenlik sözlerini duyunca berber bana, Allah seni kutsasın, kesinlikle bugün benim şanslı günüm. Çünkü bu sözlerinle sen de bana bugün yemeğe davet ettiğim birçok dostum için henüz hazırlık yapmadığımı hatırlattın. Şu anda artık bunun çok geç olduğunu anlıyorum, dedi. Bunun üzerine ona, bu gecikme için zihnini yorma, bunun hemen çaresini bulurum. Ben öğle yemeğini evde yemeyeceğime ve bir düğüne davet edildiğime göre evde bulunan tüm yiyecek ve içecekleri sana verebilirim. Şu şartla ki bu işi kısa kesip bir an önce tıraşını bitirmelisin, dedim. Bana, Allah sana daha fazlasını versin ve giriştiğin her cömert davranışı kutsasın. Ancak efendim, bana vermek istediğin şeyleri şöyle bir saysan da neler olduğunu bilsem diye yanıt verdi. Ona, sana verilmek üzere her türden nefis yemeklerle dolu 5 tencere var. Patlıcan ve kabak karnıyarığı, limonla çeşnilendirilmiş yaprak sarması, ezilmiş buğday ve kıymayla yapılmış köfte, koyun eti ve domatesli pilav, soğanlı yahni ve de kızartılmış 7 piliç ve kebap haline getirilmiş bir koyun. Sonra da 2 tepsi tatlı, birinde künefe, ötekinde de tuzsuz peynir ve balla yapılmış höşmerim. Her türden meyveler, hıyarlar, elmalar, limonlar ve taze hurmalar ve daha birçok şeyler, dedim. Bunun üzerine bana, bunların hepsini getirt de bir göreyim, dedi. Ben de her şeyi getirttim. Bunları inceleyip her birinden tattı ve bana, senin cömertliğin görülmedik bir cömertlik ama içecekler noksan, dedi. Kendisine, onlar da var, dedim. O da bana, onları da getirt, dedi.
Ben de içi çeşitli içeceklerle dolu 8 testi getirttim. Hepsini birer birer tartarak bana, Allah sana çok daha fazlasını versin. Ruhun ne kadar cömert, ama tütsü yapılacak aselbent ve salonda yakılacak ötler noksan. Misafirlerin eline serpmek üzere biraz gül suyu ve portakal çiçeği suyu da olsa hani fena olmazdı deyince, bir kutu içinde 50 altın dinar değerince akamber, sarı sabır, Hint sümbülü, misk, aselbent ve öt kökleri getirttim. Kokulu esanslar ve kokulu suların bulunduğu gümüş serpecekleri de unutmadım. Ancak zamanda göğsüm gibi daraldığından berbere, tüm bunları al ama Allah'ın kutsaması ve selamı üzerine olası Muhammed aşkına tıraşını bitir dedim. Bunun üzerine berber bana, vallahi açıp içinde ne olduğunu görmeden bu kutuyu alamam dedi. Bunun üzerine genç hizmetçime kutuyu açmasını emrettim. Berber usturlabını bir yana koyarak yere eğildi ve kutuda bulunan tüm kokuları, ötleri, aselbent, misk, akamber ve sarı sabır köklerini yokladı ve bunları birer birer öylesine ağır ve içi geçerek kokladı ki ruhum bedenimi terk edecek sandım. Bundan sonra ayağa kalktı. Bana teşekkür ederek usturasını eline aldı ve başımın geri kalan kısmını tıraş etmeye başladı. Ama daha işe yeni başlamıştı ki birdenbire durdu ve bana, vallahi çocuğum, bugün ikinizden hangisini daha çok kutsayıp övsem bilemiyorum. Seni mi yoksa rahmetli babanı mı? Çünkü gerçekte bu gece evimde vereceğim ziyafet senin cömert girişimin ve büyük bağışlamaların sayesinde gerçekleşecek. Ama nasıl söyleyeyim? Aslında bana çağrılı olarak gelecek kimseler bu denli görkemli bir ziyafete layık olacak kişiler değil. Çünkü bunlar benim gibi çeşitli meslek mensubu ama tatlı ve ilginç kişilerdir. Adlarını saymam gerekirse bunlar ilkin hamam tellakı, hayranlık verici zeytun, kavrulmuş nohut satıcısı, neşeli ve hoş sohbet Salih, haşlanmış bakla satan Havkal, zerzevatçı Hakraş, çöpçü Hamit ve nihayet muhallebici Hakareş'tir. Çağırdığım tüm bu dostlar ben hizmetkarın da dahil ne gevezedirler ne de münasebetsiz meraklılardandır. Ama tüm kederleri kovmasını bilen iyi insanlardır. İçlerinden en düşkünü bile benim nazarımda en kudretli hükümdarlardan fazla değer sahibidir. Gerçekte bil ki bunların her biri tüm Bağdat kentinde ayrı bir oyun ve ayrı bir şarkıyla ün sağlamıştır. Eğer seni eğlendirecekse her birinin şarkılarını sana duyurmak ve danslarını göstermek isterim. Bana bak ve iyice izle. Dostum Tellak Zeytun'un dansı şöyle, şarkısına gelince o da şöyle. O kız incedir dostum, en tatlı kuzu bile onun tatlılığıyla eş tutulamaz. Onu yanarak seviyorum, o da beni. Hem de öylesine ki bir an yanından uzaklaşsam onun koşup yatağıma atıldığını görüyorum. Ama efendim diye sözünü sürdürdü berber. Dostum çöpçü Hamid'in dansını görsen ne denli imalı ve marifet ve neşe dolu olduğunu anlardın. Şarkısına gelince o da şöyle. Karım cimrinin biridir. Ona kalırsa açlıktan ölmem gerekir. Karım çirkindir. Onu dinlemem için evden hiç ayrılmamamı ister. Karım ekmeği dolapta saklar ama hiç ekmek yemeyeceksem o da yassı burunlu bir zenciyi bile kaçırtacak kadar çirkin olduğuna göre sonsuza dek iyi diş kalsam yeridir. Sonra berber bana itiraz olanağı tanımadan tüm dostlarının danslarını yaptı ve tüm şarkılarını söyledi. Sonra da bana, işte dostlarım bana bunları yapabilir. Sen de eğer gülmek istiyorsan kendi yararın ve hepimizin zevki için bize gelip dostlarımla tanışmanı öneririm. Ve bana ziyaret etmek istediğini söylediğin dostlarını bir kenara bırakırsın. Çünkü görüyorum ki hala yüzünde yorgunluk izleri var ve sen hastalıktan daha yeni kurtuldun ve dostların arasında boşuna konuşan can sıkıcı zevzeklere ve meraklı densizlere rastlayacaksın.
ve bunlar seni ilkinden de ağır bir hastalığa düşürürler, dedi. Bunu duyunca berbere, bugün için senin çağrını kabul etmem mümkün değil. Belki bir başka gün olabilir dedim. Bana şöyle dedi. Senin için en yararlı şey, tekrarlıyorum, beni evimde ziyaret etmekte tez davranmak ve dostlarımın uygarlığından nasibini almak ve hayran olunası niteliklerinden yararlanmaktır. Böylece şairin dediğini yapmış olursun. Dostum, sana sunulan zevkten yararlanmaktan sakın vazgeçme. Kösnü yanı başına kadar gelmişken doyum sağlamayı yarına bırakma. Çünkü kösnü her gün kapını çalmaz ve zevk her zaman senin dudaklarını uzatmaz. Bil ki talih kadın gibidir ve kadın gibi de değişir. O zaman bunca usanç verici söz ve bunca zevzeklik karşısında gülmekten kendimi alamadım ve yüreğim ağır bir öfkeyle tıka basa dolu. Şimdi yerine getiresin diye çağrıldığın şu tıraş işini bitir ve bırak beni. Allah'ın işaret ettiği yola, onu kutsal koruması altında gideyim. Sen de git, evinde dostlarını karşıla. Şimdi herhalde seni sabırsızlıkla bekliyorlardır dedim. Bana, ama neden reddediyorsun? Aslında senden sadece bir şey diliyorum. Kesinlikle densiz kişiler olmayan dostlarımla seni tanıştırmak fırsatını benden esirgememeni. Çünkü eminim ki bir kez onları görmüş olsan artık başkalarıyla düşüp kalkmak istemez ve o anda dostlarını terk edersin diye yanıt verdi. Ona, Allah dostlarının sana sağladığı mutluluğu daha da arttırsın. Sana ayrıca bir gün onları kendi evimde ağırlayarak özel bir şenlik düzenlemek üzere çağırmayı da vaat ediyorum dedim. Bunun üzerine bu Allah'ın belası berber benim görüşüme uyar görünerek bana, şu anda anlıyorum ki sen her şeye rağmen dostlarına şenlik yapmayı yeğliyorsun. Öyleyse biraz bekle de cömertçe bana bağışladığın bütün bu şeyleri evime götüreyim. Bunları misafirlerime sunayım. Dostlarım soframı onurlandırmak üzere onları yalnız bırakmamı mesele yapacak kadar budala olmadıklarından, onlara benim kusuruma bakmamalarını ve dönüp gelmemi beklemelerini söyleyeyim. Sonra seni memnun etmek üzere hemen koşar gelirim ve nereye gitmek istiyorsan sana eşlik ederim dedi. Bunu duyunca en güçlü ve en yüce olan Allah'tan başka sığınılacak varlık yoktur. Ey herif, haydi git de dostlarını bul ve onlarla birlikte keyfince eğlen. Beni de bırak, tam bu sırada beni bekleyen dostlarımı gidip bulayım diye haykırdım. Berber bana, yok vallahi asla senin yalnız gitmene razı olmam dedi. Ben de daha fazla hakaret etmemek için kendimi tutmak uğrunda büyük gayret göstererek ona, bil ki ziyarette bulunacağım yere sadece kendim gitmek zorundayım diye yanıt verdim. Bana, ha şimdi anladım, sanırım senin bir kadınla buluşman var, yoksa mutlaka beni de yanına alırdın. Yalnız şunu bil ki bu onura yeryüzünde herkesten fazla ben layığım ve de yapmak istediğin şeylerde sana büyük yardımım dokunur. Bir de bu kadının hain bir yabancı olmasından korkarım. Böyleyse yalnız gidersen kim bilir başına ne belalar gelir. Ölür gidersin vallahi, çünkü bu Bağdat kenti bu tür buluşmalar için çok tehlikelidir. Sakın ha, hele yeni vali böylesi kaçamaklara karşı müthiş insafsızdır. Çünkü ne zebbi ne de yumurtalıkları varmış. Bundan dolayı duyduğu kin ve kıskançlıkla böylesi serüvenleri çok ağır cezalandırıyormuş, dedi. Bu sözleri duyunca artık yerimde duramaz oldum ve olanca sesimle, ''Ey hainlerin ve cellatların en lanetlisi herif, beni kahreden bu zevzekliklerine bir son veriyor musun, vermiyor musun?'' diye haykırdım. Bunun üzerine berber bir süre için sesini kesip eline usturasını alarak başımın tıraşını bitirdi. Ama bu sırada öğle namazı için ezan okunmak üzereydi. Bunun üzerine yakayı sıyırabilmek için ona, haydi dostlarına git de onlara bütün bu yiyecekleri ve içecekleri götür. Ben de buluşmaya gidebilmen için seni beklemeyi vaat ediyorum dedim. Ve karar vermesi için çok ısrar ettim. O zaman bana,
Görüyorum ki benden kurtulmak ve buluşma yerine yalnız gitmek için beni kandırmak istiyorsun. Ama bunu yaparak kendini kurtulma olanağı bulamayacağın felaketlere attığını sana hatırlatmalıyım. Senin yararın için dönüp serüvenin sonunun nasıl biteceğini görmek üzere sana yoldaşlık etmeden önce burayı sakın terk etme, dedi. Pekala ama sakın geç kalma, dedim. Bunun üzerine berber kendisine bağışlamış olduğum şeyleri omzuna yüklerken kendisine yardım etmemi rica etti. 2 tepsi tatlıyı da başına koydu ve yükünü tutarak evimden ayrıldı. Ama Allah'ın belası daha kapıdan çıkar çıkmaz 2 hamal çağırmış, yükü onlara teslim etmiş ve falan yerdeki evine bunları götürmelerini söylemiş. Kendisi de karanlık bir ara sokakta pusu kurarak benim evden çıkmamı beklemiş. Bana gelince hemen ayağa kalktım. Olabileceği kadar çabuklukta yıkandım. En güzel giysilerimi giyip evimden çıktım. Ve tam o sırada müezzinlerin minarelerden mübarek cuma gününde iman sahiplerine öğle namazına çağıran ezan seslerini işittim. Bağışlayan, esirgeyen Allah adıyla hamd ona mahsustur. Hepimizin sahibi olan o yüce, acıması bol Allah'a, o yüce Allah ki hesap gününün mutlak yargıcıdır. Biz sana taparız, biz senden yardım dileriz. Bizi doğru yola yönelt, nimetlere boğduğun kişilerin yoluna, seni öfkelendirenlerin ve de sapıtanların yoluna değil. Bir kez evden çıkınca tüm hızımla genç kadının yaşadığı eve doğru yollandım. Kadının kapısının önüne gelince rastlantı kabiliğinden arkama döndüm ve bu Allah'ın belası berberi sokağa girmek üzereyken gördüm. Bunun üzerine evin büyük kapısı benim için yarı açık tutulduğundan aceleyle içeri girip kapıyı şiddetle kapadım ve avluda yaşlı kadını gördüm. Beni alıp genç kızın bulunduğu 1. kata çıkardı. Ancak henüz içeri girmiştim ki sokağa birçok kişilerin girdiğini gördük. Bunlar camiden çıkan genç kadının babası kadı ile mahiyetinde bulunan kişilerdi. Sokakta dikilmiş beni bekleyen berberi de gördüm. Kadıya gelince genç kadın beni yatıştırdı ve babasının kendisini pek seyrek ziyaret ettiğini ve zaten gizlenmem bakımından daima bir olanak bulunduğunu söyledi. Ancak talihimin kötülüğünden Allah'ın takdiriyle felaketim olabilecek bir olay ortaya çıktı. Rastlantı bu ya, o gün kadının genç cariyelerinden biri ceza görecekmiş ve kadı içeri girer girmez bu genç köleyi dövmeye başlamış. Kaba etlerine kamçıyı yedikçe bu köle bağırıp çağırmaya başladı. Bunun üzerine evin zenci kölelerinden biri onu bağışlatmak ümidiyle içeri girmiş. Kadı bunu görünce daha da hiddetlenip onu da pataklamaya başladı. Zenci de bağırmaya başladı. Zenci öylesine bağırıyordu ki gürültüyü duyarak sokakta bir kalabalık toplandı. Bu alçak berber yakalanıp cezalandırılan ve bağırtıyı koparanın ben olduğumu sanmış. Bunun üzerine acı acı bağırmaya, giysilerini yırtmaya ve başına toz toprak dökmeye ve de gelip geçerken yöresine toplananlardan yardım istemeye başlamış. Ağlıyor ve kadının evinde efendimi öldürüyorlar diye haykırıyormuş. Sonra yine haykırarak arkasında toplanan kişilerle evime yollandı ve evimdeki herkese ve hizmetçilere durumu anlatarak onların sopaları kapıp bağırıp çağırarak beni kurtarmak üzere kadının evine koşuşmalarına yol açmış. Nitekim berber başlarında olduğu halde giysilerini yırtıp alabildiğine bağırmayı sürdürerek hepsi geldi. Benim içerisinde bulunduğum kadının evinin kapısında toplandı. Kadı evinin önündeki bu gürültü patırtıyı işitince pencereden baktı ve sopalarıyla kapısını döven bu gözü dönmüş kalabalığı gördü. Bunun üzerine durumun hassas olduğunun farkına vardı. İnip kapıyı açtı ve "Ey ahali, ne istersiniz?" diye haykırdı. Hizmetçilerim de ona haykırdılar. "Bizim efendimizi öldüren sen misin?" diye.
Kadı onlara sizin efendiniz kim ve ne yaptı ki ben onu öldüreyim diye sordu. Fakat anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ancak 30. gece olunca yeniden söze başlamış. Ey bahtı güzel şah! İşittim ki şaşırıp kalmış olan kadı onlara sizin efendiniz ne yapmış ki ben onu öldüreyim ve aranızda eşek gibi anıran şu berber de ne istiyor diye sormuş. Bunu duyan berber bağırarak biraz önce efendimi sopalayarak öldürmek isteyen elbette sendin. Ben sokaktan onun haykırışlarını duydum dedi. Kadı fakat senin efendin de kim? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Sonra onu buraya kim soktu? Ve de sopalanarak dövülmek için ne yaptı ki? Diye sordu. Berber, ey Allah'ın belası kadı, kurnazlık yapıp durma. Ben bütün öyküyü, efendimin senin evine neden girdiğini ve meselenin tüm ayrıntılarını biliyorum. Ve de şimdi herkesin öğrenmesini istiyorum. Kızın efendime tutkun, efendim de onun sevgisine karşılık veriyor. Ben onu buraya kadar izledim. Şimdi sen onu kızın ile yatakta bastırınca sopa atarak hizmetçilerinin yardımıyla öldürmek istiyorsun. Ya aramızda çıkan anlaşmazlıklarda tek yargıç olan halifeye benimle birlikte gelirsin ya da derhal efendimizi sağ salim bana ve ailesine teslim edersin. Ona gösterdiğin kötü davranıştan dolayı tazminat ödersin. Yoksa zorla evine girer, kendim onu teslim alırım. Haydi onu acele bize teslim et, dedi. Bu sözleri işitince kadı şaşırdı. Kafası karmakarışık ve de bu sözleri orada bulunanların önünde duymaktan mahcup oldu. Ama hemen berbere, eğer bir yalancı değilsen gel kendin eve gir, sana izin veriyorum ve de onu teslim almak üzere her yanı ara, dedi. Bunu duyan berber hemen eve daldı. Bana gelince tahta kafesler ardında pencereden bütün bu sahneye tanık olup berberin de beni aramak için eve daldığını görünce kaçıp kurtulmak istedim. Ama ev halkının gözüne çarpmadan ya da berber ile karşılaşmaksızın kaçıp kurtulacağım bir çıkış aradımsa da bulamadım. O zaman bir odaya dalarak burada saklanmak için bir yer aradım ve orada büyüyecek boş bir tahta sandık buldum. Acele içine girip saklandım. Kapağı üstüme kapayıp nefesimi kestim. Berbere gelince evin her yanını araştırdıktan sonra sonunda bulunduğum odaya geldi ve sağa sola bakarken sandığı gördü. O zaman alçak hiçbir şey söylemeden benim onun içinde olduğumu anladı. Onu kafasına koyup taşıdı. En kısa zamanda çıkış yolunu buldu. Bense heyecandan neredeyse ölecektim. Ama talihin kudretiyle beni taşırken yörede toplananlar sandığın içinde ne olduğunu öğrenmek istediler ve çabucak kapak kaldırıldı. Orada duyduğum utanç ve yuhalamalara dayanamayarak sandıktan acele çıkıp yere atladım. Ve işte o günden beri böyle topalım. Fakat o an için kaçıp gizlenmekten başka bir şey düşünmüyordum ve orada akıl almaz bir kalabalık görünce üzerlerine avuç dolusu altınlar serptim ve bütün o kalabalığın altın toplamak için gösterdiği telaştan yararlanarak oradan ayrılıp çarçabuk kaçtım. Böylece Bağdat'ın en bilinmez sokaklarının büyük bir bölümünden koşarak geçtim. Ama bir ara geri dönüp berberin de ardımdan koşarak bir yandan da yüksek sesle "Ey ahali, Allah'a şükür efendimi buldum ama Allah kötülerin üstün gelmesini istemez. Onları yenip ellerinden efendimi kurtarmak için beni seçti." diye haykırdığını duyunca ne kadar dehşete düştüm bilemezsiniz. Ve de ardımdan koşarken bana "Şimdi anladın ya efendim, sabırsızlık gösterip beni dinlememekle ne kadar kötü davranmış olduğunu. Seni kurtarmak için beni görevlendiren Allah'ın yardımı olmasaydı çok kötü durumlara düşecek ve sonsuza dek kaybolmuş olacaktın.
Allah'a dua et de daima senin emrinde olabilmek için bana ömür versin. Ben de senin anlayışlı rehberin olayım. Çünkü gördüğün gibi senin kişiliğin biraz zayıf, biraz beceriksiz ve de bir parça budalasın. İyi ya efendim, niye böyle koşup duruyorsun? Beni beklesene, diyordu. O zaman bu berberden nasıl yakayı sıyıracağımı bilemeyerek durdum ve ona, ''Ey berber, sana şu içine düştüğüm durumu görmek yetmedi mi? Ölümümü mü istiyorsun yoksa?'' dedim. Fakat sözümü bitirir bitirmez birdenbire tam karşımda çarşıda tanıdığım bir esnafın açık bulunan dükkanını gördüm. Hemen dükkanının içine daldım ve mal sahibine bu alçağın ardımdan dükkana girmesini önlemesini söyledim. Dükkancı da büyük bir sopa göstererek ve gözlerini alabildiğine açarak onu engelledi. Ancak berber tacir ile babasını ve büyük babasını lanetlemeden ve onlara bildiği tüm hakaretleri yağdırmadan oradan ayrılmadı. Bunun üzerine tacir beni sorguladı. Ben de ona bu berberle olan öykümü anlattım ve ayağım iyileşinceye kadar beni dükkanında alıkoyması için ricada bulundum. Çünkü yüzünü görmek bile en büyük felaketlerden daha dayanılmaz olan berberin boyuna evi göz altında tutmuş olmasından korkuyordum. İyileşir iyileşmez malik olduğum tüm parayı üzerime aldım. Tanıklar tuttum ve servetimin geri kalanını anama bıraktığımı gösteren bir vasiyetname hazırlattım ve güvenli bir adamı bunları gözetmek için vasi tayin ederek tüm mallarımı idare etmesi için kendisini görevlendirdim. Ve şu berber ile kesin olarak ilişiğimi kesmek için kendi kentim olan Bağdat'ı terk etmeye ve düşmanım olan bu kişiyle bir daha karşılaşmamak için tehlike bulunmayan başka bir yere gitmeye karar verdim. Böylece Bağdat'tan ayrıldım ve peşimden ayrılmayan bu heriften yakayı sıyırmayı başardığımı sandığım bu kente geldim. Ama çabam nafileymiş. İşte efendiler, burada, sizin aranızda, beni çağırmış bulunduğunuz bu ziyafette de ona rastladım. Emin olabilirsiniz ki ötekini bıraktığım gibi bu kenti de bırakıp gitmeden rahata kavuşamayacağım ve bütün bunlar bu alçağın, Allah'ın kendisini, ailesini ve bütün gelecek nesillerini kahredesi bu namussuz berberin yüzünden oldu. Terzi Çin hükümdarının önünde sözünü sürdürerek, topal genç adam bu sözleri söyledikten sonra benzi sapsarı ayağa kalktı ve bize selam verdikten sonra onu engellemeye fırsat vermeden oradan çıkıp gitti demiş. Bize gelince bu şaşırtıcı öyküyü işitince hepimiz dönüp sesini çıkarmadan gözlerini yere eğmiş oturan berberin yüzüne baktık ve ona "Ne dersin, genç adamın anlattıkları doğru mu?" diye sorduk. "Öyleyse niçin böyle davranıp da delikanlının mahvına neden oldun?" diye sorduk. Bunun üzerine berber başını kaldırdı ve bize "Vallahi ben nedenini bilerek böyle davrandım ve başına bela gelmemesi için böyle yaptım. Çünkü ben olmasaydım hiç kuşkusuz yitip gidecekti. Onun Allah'a ve bana tüm yaşamını yitirmektense sırf bir ayağının kullanımını yitirmiş olmasından dolayı şükretmesi gerek. Sizlere gelince efendiler, benim bir geveze ya da bir densiz olmadığımı ve hiçbir şekilde altı kardeşime benzemediğimi kanıtlamak ve aslında faydalı ve geleceği gören bir adam, özellikle de çok ketum bir kişi olduğumu göstermek için öykümü anlatacağım. Kararı siz verin, dedi. Bu sözler üzerine biz hepimiz diye sözünü sürdürmüş Terzi. Sessizlik içinde berberin şu öyküsünü dinledik. Bağdatlı berberin 6 kardeşinin öyküsü. Berber dedi ki, "Biliniz ki efendilerim, ben Emirül Müminin El-Muntasır Billah zamanında Bağdat'ta yaşıyordum. Onun devlet başkanı olduğu çağda mutlu yaşanıyordu. Çünkü o fakirleri ve çocukları sever, bilginler, bilgeler ve şairler topluluğuna değer verirdi.
Günlerden bir gün halife kentin pek uzağında yaşamayan 10 suçlu kişinin davasına bakacakmış. Bir kolluk amirine bu 10 kişiyi arayıp bulma görevini vermiş. Bahtın istediği oymuş ki bu 10 kişi tam o sırada Dicle'yi kayıkla geçmekte iken ben de nehir kenarında idim. Ve bu adamları kayık içinde gördüm ve kendi kendime belli ki bu adamlar bu kayıkta buluşup bütün gün eğlenmek, yiyip içmek için sözleşmişler. Aralarında bulunup şenliğe katılmam ne iyi olurdu diye düşündüm. Bunun üzerine suyun kenarına yaklaştım ve tek bir söz söylemeden malum ya adımı Es-Samit koymuşlar. Kayığa atladım ve onlara katıldım. Ama birdenbire valinin muhafızlarının yaklaştığını gördüm. Gelip bunları yakaladılar ve her birinin boynuna bir lale ve ellerine zincir vurdular. Beni de yakalayıp boynumu laleyle, ellerimi zincirle bukağladılar. Bunların hepsi olup biterken ben ağzımı açıp tek söz bile söylemedim. İşte bu sizin için benim karakter bütünlüğümün ve az konuşurluğumun bir kanıtıdır efendilerim. Böylece öteki 10 kişiyle birlikte Emirülmüminin Halife Muntasır Billah'ın huzuruna çıkarıldım. Bizi görünce halife celladını çağırdı ve ona bu 10 ipten kazıktan kurtulmuşun hemen kafalarını uçur diye emir verdi. Bunun üzerine cellat bizi avluda halifenin gözü önünde sıraladı ve kılıcını kaldırarak ilk başı vurdu, düşürdü. Sonra ikincisini, üçüncüsünü, 10'uncuya kadar hepsinin başını vurdu. Sıra bana gelinceye kadar 10 kafa uçurulmuş bulunuyordu. Kendisine daha fazlasını kesmek için emir verilmemişti. Bunun üzerine durdu ve halifeye emirlerinin yerine getirildiğini bildirdi. Halife bunun üzerine dönüp beni ayak üzere gördü ve ''Ey cellat, sana 10 ipten kazıktan kurtulmuşun kafasını kesmen için emir verdim. Nasıl oluyor da bu 10'uncusu senin elinden kurtulmuş bulunuyor?'' diye sordu. Cellat ona ''Allah'ın lütfu senin üzerine, senin aracılığınla da bizim üzerimize olsun. Ben 10 kafa uçurdum.'' diye yanıt verdi. Halife ''Hele bakalım bir de benim önümde say.'' dedi. Sayıldı. Gerçekten de 10 kafa bulundu. O zaman halife bana baktı ve bana ''Öyleyse sen kimsin ve bu kan dökücüler arasında ne işin var?'' diye sordu. Ben de ''Ey efendiler, ancak o zaman Emirülmüminin emri karşısında konuşmaya karar verdim.'' Ve ona ''Ey Emirülmüminin, ben az konuşurluğundan dolayı Es-Samit diye anılan ihtiyarım. Ben de bilgelik çoktur ama düşüncemin doğruluğundan, sözlerimin ağırlığından, fikrimin yüceliğinden, zekamın inceliğinden ötürü ve çok konuşmaktan hoşlanmadığımdan dolayı sesimi çıkarmadım. Çünkü bendeki bu nitelikler sonsuzdur. Mesleğime gelince berberim ve ben babamın 7 çocuğundan biriyim ve 6 kardeşim hala sağdır. Şimdi size geçirdiğim serüveni anlatayım. Bu sabah Dicle boyunca geziniyordum. Burada gördüğünüz 10 kişiyi kayığa binmiş gezinirlerken gördüm. Ben de aynı kayığa binip onlara katıldım. Su üzerinde eğlendiklerini sanıyordum. Ama daha öteki kıyıya yeni yaklaşmıştık ki suçlular arasında bulunduğumun farkına vardım. Çünkü muhafızların gelip bizi yakaladıklarını ve boynumuza lale vurduklarını gördüm. Ve ben her ne kadar bu adamları tanımıyorsam da konuşmak ve karşı durmak istemedim. Bu benim her zamanki tutarlı kişiliğimden ve konuşmayı pek sevmememden kaynaklandı. Böylece bu kişilerle birlikte huzuruna getirildim, ey Emirülmüminin. Sen de bu 10 suçlunun başlarının vurulmasına emrettin. İş bitince ben celladın önünde kala kaldım ve her şeye karşın tek bir söz söylemedim. Ben bunu yiğitlik ve düşüncenin sağlamlığına veririm
Ve zaten şimdi düşünüyorum da bu bilmediğim 10 adıma katılıp hiç sesimi çıkarmadan suçlu gibi huzurunuza getirilişimin, sırf bu davranışımın bildiğim en yiğitçe davranış olduğunu anlıyorum. Ama benim bu davranışıma sakın şaşırmayın ey Emirül Müminin. Çünkü ben tüm yaşantımda tanımadıklarıma nezaket göstererek hep böyle davrandım, dedim. Halife benim bu sözlerimi işitince ve benim biraz önce burada olan her türlü beladan koruduğum genç topalın söylediklerine karşın densizlikten nefret eden, sessizliği ve ağırbaşlılığı seven, yiğitlik ve cesaret dolu birisi olduğumu görünce bana, "Ey saygıdeğer ihtiyar, yiğit ve latifeden hoşlanır berber. Hele söyle bakayım bana, öteki 6 kardeşin de senin gibi midirler? Onlarda da bu kadar bilgelik, ilim ve ağırbaşlılık var mı?" diye sordu. Ben de ona yanıt verdim. Allah beni korusun, onların durumu benden çok farklıdır ey Emirül Müminin. Aslında sen beni bu 6 deli ile karşılaştırarak büyük bir üzüntüye soktun. Çünkü ne uzaktan ne yakından benimle ortak hiçbir yanları yoktur. Çünkü benim sağlıklı oluşum ve beden ve ruh bakımından bütünlüğüme karşın onlar zevzekliklerinden, densizliklerinden ve korkaklıklarından ötürü sefalete düştüler ve her biri bedensel bir özür sahibi oldu. Nitekim kardeşlerimden biri topal, ikincisi tek gözlüdür. Üçüncüsünün 10 dişleri dökülmüş, dördüncüsü kör, beşincisinin kulakları ve burnu kesik, altıncısının dudağı çatlaktır. Fakat ey Emirül Müminin, sakın kardeşlerimin kusurları ile kendi erdemlerimi abarttığımı sanma. Çünkü sana onların öykülerini anlatırsam hepsinden nedenli farklı olduğumu anlarsın. Ve onların öyküleri son derece ibret verici olduğundan gecikmeden onları sana anlatayım. Berber'in 1. kardeşi Bakbuk'un öyküsü. Ey Emirül Müminin! Bil ki kardeşlerimin en büyüğü topal olan El Bakbuk diye anılır. Çünkü zevzekliğe başlayınca bir testinin ağzından boşalan su gibi gulu gulu sesleri çıkarttığı izlenimi verir. Mesleğine gelince Bağdat'ta terzidir. Küçük terzi dükkanını paradan ve servetten yana gani birinden kiralamıştır. Bu adam kardeşim Bakbuk'un dükkanının üstündeki bir dairede oturur. Evin alt katında da bir değirmen vardır. Orada da değirmenci ve değirmencinin öküzü yaşar. Bir gün kardeşim Bakbuk dükkanında oturmuş dikiş dikerken birdenbire başını kaldırınca tepe penceresinde gelip geçene bakarak eğlenen yeni doğan ay gibi güzel bir kadın görmüş. Bu kadın ev sahibinin eşiymiş. Onu görür görmez kardeşim Bakbuk yüreğinin şehvetle dolduğunu hissetmiş. Dikiş dikmesi olanaksız başka bir şey yapamadan gözleri üst pencereye takılmış kalmış. Ve o gün akşama kadar şaşkın onu seyretmiş durmuş. Ve ertesi sabah gün doğmasından başlayarak yeniden yerini almış ve sık sık tepe penceresine baktığından iğneyi kumaştan çok parmağına batırmış. Birkaç gün boyunca bu böyle devam etmiş. Bu süre içinde doğru dürüst çalışmadığından bir dirhemcik bile para kazanamamış. Genç kadına gelince, Bakbuk'un duygularını hemen anlamış, bundan yararlanmayı ve işe eğlenceye vurmayı aklına koymuş. Günün birinde kardeşim her zamankinden daha hayran onu izlerken alaycı bir bakış fırlatarak Bakbuk'un içini sızlatmış. Bakbuk da genç kadına bakmış ama bu bakış öylesine tuhafmış ki kadın keyfince gülmek için hemen penceresinin gerisine çekilmiş. Ve budala Bakbuk o gün kadını nasıl tavladığını düşünerek sevinçten uçmuş. Böylece ertesi gün ev sahibi koltuğunun altında ipek bir bohçaya koyduğu değerli bir kumaşla dükkanına girip ona "Sana gömlekler yapman için bir parça kumaş getirdim" deyince hiç şaşırmamış. Bakbuk adamı karısının yolladığından hiç şüphe duymamış ve ona "Başım gözüm üstüne, bu gece gömlekler hazır olacaktır" demiş.
Gerçekten de kardeşim yiyip içmeyi de bir yana bırakarak öyle bir gayretle işe koyulmuş ki akşam üzeri ev sahibi geldiğinde 20 kadar gömleği dikilmiş, ipek bohçanın içinde hazır vaziyette bulmuş. Tam ev sahibi ne kadar ödeyeceğim diye sorduğu sırada tepedeki pencere açılmış ve genç kadın kaçak bir şekilde görünüp Bakbuk'a bir bakış fırlatarak ve ücret kabul etmemesi anlamında kirpikleriyle bir işaret yaparak çekilivermiş. Ve kardeşim o sırada paraca büyük sıkıntıda olduğu halde ve yarım mangıra bile muhtaç bir durumdayken ev sahibinden hiçbir ücret kabul etmemiş. Ama karısının aşkı ve güzel gözleri uğruna memnun, ev sahibini minnettar kıldığından ötürü sevinçliymiş. Onun bu davranışı Bakbuk'un çılgınlıkla bağışladığı şeylerin ancak ilki olmuş. Gerçekten ertesi gün doğarken ev sahibi kolunun altında yeni bir parça kumaşla gelmiş ve Bakbuk'a işte evde yeni gömleklerime uygun düşsün diye iç donu yaptırmamın uygun olduğunu düşündükleri için sana yeniden kumaş getirdim. Biraz bol olsunlar, kumaşı sakın esirgeme demiş. Kardeşim de duydum ve itaat ettim demiş. Bu iş onun tam 3 gününü almış ve de ancak midesini aldatacak kadar yemek yemiş. Zaman yitirmek istemediğinden ve de gerekli şeyleri almak için artık bir dirhem bile parası kalmadığından iç donlarının yapımı bitince bunları büyük bir bohçaya koymuş, tüm mutluluğuyla ev sahibine bizzat sunmak üzere yukarı çıkmış. Ey Emirül Müminin! Genç kadının budala kardeşimle alay etme ve düşünebildiği her türlü muzipliği yerine getirme konusunda kocası ile anlaşmış olduğunu size açıklamayı fazla görüyorum. Gerçekten kardeşim ev sahibine yeni iç donlarını götürdüğünde ev sahibi ödemede bulunmak üzere hamle etmiş. Ama hemen kapı aralığından kadının güzel başı görünmüş. Gözleriyle ona gülerek ve kirpikleriyle ret işareti yaparak ve Bakbuk ne verirse versin kadının kocasından para kabul etmeyi reddetmiş. O zaman koca bir anda çekilen karısını görmek üzere oradan ayrılmış. Sonra yeniden kardeşimin yanına dönerek ona ben ve karım senin hizmetini değerlendirmek için seni evimizin çok güzel ve çok nazik beyaz kölesiyle evermeye karar verdik ve böylece sen de ev halkından olacaksın demiş. Bakbuk bunu kadının her zaman onun evin içinde özgürce bulunmasını sağlamak üzere tertiplediği bir düzen olduğunu düşünmüş ve hemen kabul etmiş. Ve hemen genç köle çağrılmış ve kardeşim Bakbuk ile evlendirilmiş. Gece olunca Bakbuk beyaz esireye yaklaşmak istememiş. Kız ona yok bu gece olmaz demiş. O da tüm arzusuna karşın güzel esireden bir öpücük bile alamamış. Bakbuk genellikle dükkanda uyuduğu halde o gece yeni karısı ile daha geniş bir yer olduğu için evin alt kısmındaki değirmende gerdeğe girmiş. Ve gelinin çiftleşme arzusunu geri çevirmesinden sonra hanımının yanına çıkmasıyla Bakbuk yalnız başına yatmak zorunda kalmış. Fakat ertesi sabah şafak sökerken hala uyumaktayken ansızın değirmenci çıka gelmiş ve yüksek sesle "Şu öküzün Allah belasını versin, bir zamandır fazla uyumaya başladı. Değirmende biriken tahılı öğütmek için onu hemen hazırlamalıyım. Müşteriler benden un bekliyorlar" diye haykırmış. Ve öküz sandığı kardeşimin yanına yaklaşmış ve ona "Haydi bakalım tembel yaratık, kalk sana boyunduruk takacağım" demiş. Kardeşim Bakbuk konuşmak istemeyerek boyunduruk takılmasına ve değirmene koşulmasına ses çıkarmamış. Değirmenci onu değirmenin orta direğine bağlamış ve kamçı vurarak "Yallah" diye haykırmış. Bakbuk kamçıyı yiyince öküz gibi böğürmekten kendini alamamış. Değirmenci de onu kamçılamayı sürdürmüş ve uzun süre değirmen taşını çevirtmiş. Kardeşim öküz gibi böğürmüş ve darbeler altında burnundan soluyup durmuş.
Fakat bir süre sonra ev sahibi gelip onu bu durumda değirmen taşını çevirirken ve kamçılanırken görmüş. Çıkıp karısını görerek genç esireyi aşağıya göndertmiş. Kız onu değirmen taşından ayırmış ve sesinde tatlı bir edayla "Hanımım, sana yapılan kötü davranışı öğrendiğini ve bundan çok üzüldüğünü bildirmek üzere beni görevlendirdi. Hepimiz de onun üzüntüsüne katılıyoruz," demiş. Ama bahtsız Bakbuk öyle çok kamçı yemiş ki ve de öyle yorgunmuş ki söyleyecek bir tek sözcük bulamamış. Bu durumda iken genç esiri ile evlilik sözleşmesini düzenleyen şeyh gelmiş. Ona selam verdikten sonra "Allah sana uzun bir ömür versin ve evliliğin kutlu olsun. Eminim ki en eğlenceli ve en yürekten çılgınlıklar ve de kucaklaşmalar, öpüşmeler ve akşamdan sabaha kadar süren çiftleşmeler içinde saf bir mutluluk gecesi geçirmişsindir," demiş. Kardeşim Bakbuk ona "Allah senin türünden yalancı ve hainleri kahretsin. Ey şeytanın kötülük ortağı, beni de buraya değirmencinin öküzünün yerine alıp değirmen taşını çevirtmek için tıktın. Hem de sabaha kadar sürdü bu," demiş. Bunun üzerine şeyh onu olayın ayrıntılarını anlatmaya davet etmiş. O da anlatmış. Bunu duyan şeyh, "Bunda anlaşılmayacak ne var? Senin yıldızın genç kadının yıldızı ile bağdaşmamış," demiş. Bakbuk da "Ey lanet olası, defol git buradan. Başka ihanetler icat edebilir misin, bak bakalım," demiş. Sonra kardeşim dükkanına giderek işe koyulmuş. Kaç gündür karşılığını almadan o kadar çalıştıktan sonra şimdi ekmeğini kazanacak bir iş beklemeye başlamış. Böylece oturmuş iş beklerken genç beyaz esire yeniden çıka gelmiş ve ona "Hanımım, seni çılgınca arzu ediyor. Beni terasa çıkıp seni tepe penceresinden görmek zevkini tatmak istediğini söylemekle görevlendirdi," demiş. Ve gerçekten o anda kardeşim tepe penceresinden genç kadını gözü yaşla dolu ağlarken, sızlarken ve de "Niçin sevgilim yüzün bu kadar asık, öyle kızmış bir halin var ki yüzüme bakmıyorsun. Sana yemin ederim ki değirmende olup bitenden haberim yoktu ve bu çılgın cariyeye gelince artık ona bir tek bakışınla bile onur vermeni istemiyorum. Bundan böyle sadece ben senin hizmetinde olacağım," derken işitmiş. Bunun üzerine kardeşim Bakbuk başını kaldırmış ve genç kadına bakmış ve onun tek bir bakışı kendisine geçirdiği bütün sıkıntıları unutturmuş. Gözlerini onun güzelliğini ve büyüleyiciliğini izlemekten alıkoyamamış. Sonra o kadınla, kadın da onunla konuşmuş. Bu konuşmalar sanki bütün bu felaketler onun değil de bir başkasının başına gelmiş olduğuna inanasıya kadar sürmüş. Genç kadını görmek ümidi içinde bakbuk gömlekler, iç donları, iç çamaşırları ve dış çamaşırları dikmeyi sürdürmüş. Ta ki bir gün genç cariye çıka gelmiş ve ona "Hanımım sana selam gönderdi. Kocası olan efendim bu gece dostlarıyla bir şenliğe gideceği için evde olmayacakmış. Sabaha kadar da eve dönmeyecekmiş. Böylece seninle yatmak ve zevk ve sefa içinde her türden eğlenceyi tatmak için sabırsızlık duyuyormuş," demiş. Ve budala Bakbuk bu haberi işitince neredeyse aklını kaçırıyormuş. Oysa hain genç kadın kocası ile uyuşarak kardeşimden yakayı kurtarmak üzere son bir düzen hazırlamış. Böylece o ve kocası diktirilen tüm giysilerin ücretini ödemekten bu düzen sayesinde kaçınacaklarmış. Ev sahibi karısına "Ne yapsak da onu senin odana girmeye niyetlendirsek, böylece ben de onu bastırır ve valinin huzuruna çıkartırım," demiş. Karısı da "Bana kendi bildiğimce davranma izni ver. Onu öylesine bir hileyle aldatır ve tüm kente karşı itibarını öylesine sarsarım ki bütün kente rezil olur," diye yanıt vermiş. Ve kardeşim Bakbuk da hiçbir kuşku duymamış. Çünkü kadınların ne denli tuzaklar kurmaya ve hileler yapmaya muktedir olduklarını bilmiyormuş.
Böylece akşam olunca genç esiri onu almaya ve hanımının yanına götürmeye gelmiş. Kadın onu görür görmez başını kaldırmış ve onu selamlayarak gülmüş. "Vallahi efendim, seni yanımda görmekle bilsen içim nasıl yanıyor," demiş. Bakbuk da ona, "Benim de öyle ama çabuk olalım, her şeyden önce de bana bir öpücük ver, sonra da..." Ama daha sözünü tamamlayamadan odanın kapısı açılmış ve genç kadının kocası içeri girmiş. Ardındaki iki zenci köle kardeşimin üzerine atılmış ve onu sıkıca bağlayıp yere yatırmışlar ve sırtını kamçıyla epeyce okşamışlar. Sonra onu omuzlarına almış ve valinin huzuruna götürmüşler. O da kardeşime şu cezaları vermiş. İlkin 200 kamçı darbesiyle dövüldükten sonra onu bir devenin sırtına bağlamışlar ve Bağdat'ın tüm sokaklarında bir tellal yüksek sesle, "İşte tanıdıklarının karısına tecavüz etmeye yeltenenlerin cezası budur," diye haykırırken dolaştırmışlar. Ama böylece deve sırtında dolaştırılırken deve birdenbire huysuzlanmış, kaçıp büyük bir hızla koşmaya başlamış. Bakbuk da devenin sırtından yere düşmekten kendini alıkoyamamış ve bu düşüşle ayağını kırmış. O zamandan beri topaldır. Dahası vali bu kırık ayağıyla onu sürgüne mahkum edince Bağdat'ın dışına çıkmak zorunda kalmış. Ama tam o sırada ben olanlardan haber aldım, ey Emirülmüminin, ve hemen ardından koştum ve gizlice onu buraya getirdim. Bunu size itiraf etmek zorundayım. Ve de onun iyileşmesi için uğraştım. Masraflarını gördüm. Tüm ihtiyaçlarını da giderdim. Hala da gidermeye devam ediyorum. Ey efendiler, Halife Muntasır Billah kendisine anlattığım Bakbuk'un bu öyküsüne çok güldü ve bana, "Ne kadar güzel anlattın bu öyküyü, öykü de ne kadar güzeldi," dedi. Ona, "Aslında sizin bu denli iltifatlarınıza asla layık değilim. Ya öteki kardeşlerimin öykülerini işitince ne diyeceksiniz acaba? Beni bir geveze ya da densiz bir kişi yerine koymanızdan korkarım," dedim. Halife bana, "Yok canım, aksine acele et de öteki kardeşlerinin başına neler geldi onları da anlat ki her biri kulağımda birer altın küpe gibi asılı kalsın. Uzun uzadıya ayrıntılar vererek anlatmaktan da çekinme. Çünkü eminim ki hepsi de güzel, hepsi de nefistir," dedi. O zaman ona şu öyküyü anlattım. Berber'in ikinci kardeşi El-Hattar'ın öyküsü. "Bilin ki ey Emirülmüminin, ikinci kardeşime deve gibi böğürdüğü için El-Hattar derlerdi. Dudağı da çatlaktı. Meslek olarak kesinlikle hiçbir iş yapmıyordu. Kadınlarla geçirdiği serüvenler yüzünden benim başımı çok belalara sokmuştu. Size binlercesinden birini anlatayım. Bir gün belli bir maksada olmaksızın Bağdat caddelerinde dolaşırken yanına yaklaşarak ona, "Beni dinle delikanlı, sana keyfince kabul edip etmemekte özgür bulunduğun bir öneride bulunacağım," diye fısıldayan yaşlı bir kadına rastlamış. Kardeşim de yürümesini kesip ona, "Seni dinliyorum," demiş. Yaşlı kadın, "Ama sana önereceğim şeyi zevzekçe ve ağzı gevşek davranıp kimselere açmayacağına söz vermelisin," demiş. Kardeşim Hattar da ona, "Peki, haydi konuş bakalım," diye yanıt vermiş. Kadın ona, içi akarsularla, meyve ağaçlarıyla bezeli, şarabın hiç boşalmayan bardaklardan aktığı, baş döndüren yüzleri, öpülesi parlak yanakları ve daha nice güzellikleri olan kadınlarla dolu, keyfince akşamdan sabaha kadar kalabileceğin bir saraya gitmek ister misin? Ve tüm bunlara sahip olmak, tüm bunların sefasını sürmek için ileri sürülen tek bir koşula uyman yeter," demiş. Yaşlı kadının bu sözleri üzerine kardeşim El-Hattar, "Ama efendim, nasıl oluyor da böylesi bir öneriyi Allah'ın tüm yarattıklarını bir yana itip başkalarına değil de kesinlikle bana yapıyorsun? Bende ne var ki senin hoşuna gitti ve bu öneriyi bana yaptın?"
diye sormuş. Kadın, sana daha biraz önce boş sözlerle hiç oyalanma, susmayı bil ve sessiz kal demedim mi? Öyleyse beni izle ve hiçbir şey sorma diyerek yanıt vermiş. Sonra yaşlı kadın aceleyle uzaklaşmış ve kardeşim de vaat edilen tüm şeylerin çekiciliğiyle çok güzel bir saraya ulaşıncaya kadar kadını izlemeye başlamış. Kadın içeri girmiş. Kardeşim Hattar'ı da içeri almış. Kardeşim sarayın içinin daha da güzel ancak içinde bulunanların büsbütün güzel olduğunun farkına varmış. Halılara uzanmış, en katı kayaları bile duygulandıracak tatlılıktaki sesleriyle şarkı söyleyen 4 kişilik eşsiz güzellikte bir genç kızlar topluluğunun ortasına düşmüş. Bildik merasimlerden sonra bunlardan biri ayağa kalkmış. Bir bardak şarap doldurmuş ve içmiş. Kardeşim Hattar da ona "Sana sağlık ve güç versin, afiyetler olsun" demeyi görev saymış. Sonra çevik bir hareketle ona yaklaşarak elinden boş bardağı alıp masadaki yerine koymak istemiş. Oysa kız hemen bardağı yeniden doldurmuş ve ona sunmuş. Hattar da bardağı alıp içmiş. Genç kız o şarap içerken boynunu okşamaya koyulmuş ama sevgiden çok biraz şiddetle. Sonra da bu davranışını bir tokat vurarak tamamlamış. Bunu gören kardeşim Hattar çok sinirlenmiş ve verdiği sözü unutarak oradan kalkıp gitmeye kalkışmış. Ama yaşlı kadın onun yanına yaklaşarak ona "Yapma, hele kal da sonunu bekle" anlamında göz kırpmış. Kardeşim de itaat edip kalmış ve onu iğneleyen, çimdiren, kötülük ve huysuzlukla ensesini tokatlayan genç kızın tüm fantezilerine sabırla boyun eğmiş. Öteki 3 genç kız da bu tür davranışlarda onunla adeta yarışmışlar. Biri kulağını çekerken öteki ağlatacak fiskeler vuruyor, üçüncüsü de tırnaklarıyla cildini yırtıyormuş. Kardeşim bütün bunlara katlanmış. Çünkü yaşlı kadın ona boyuna karşı durmaması için işaretler yapıyormuş. Sonunda sabrını ödüllendirmek üzere genç kızların en güzeli ayağa kalkıp ona tamamıyla soyunmasını söylemiş ve o da hiç kararsızlık göstermeden bunu yerine getirmiş. Bunun üzerine kız bir gülaptan alarak eline serpmiş ve ona "Sen benim çok hoşuma gittin ama hiç sevmediğim sakalların ve bıyıkların var. Cildimi inciten bıyıkları ve sakal tüylerini sevmem ben. Eğer benimle olmak istiyorsan yüzünü tüm olarak tıraş ettirmen gerek" demiş. Kardeşim ona "Bu benim için çok güç, çünkü başıma gelebilecek en büyük utanç olurdu bu" demiş. Kız da "Başka türlü seni asla sevemem, bunu yapman gerekli" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kardeşim yaşlı kadın tarafından yandaki odaya alınmış ve kadın onun tüm sakalını kesmiş ve yüzünü usturayla kazımış. Sonra da bıyıklarını ve kaşlarını makasla tıraş etmiş. Bunu izleyerek yüzünü allık ve düzgünle boyamış ve onu genç kızların yanına getirmiş. Bunu görünce kızlar öylesine gülmüşler ki sırt üstü yere yuvarlanmışlar. Sonra kızların en güzeli ona doğru yaklaşmış ve ona "Efendim, şimdi işte ruhumu alımlı görünüşünle fethettin. Senden sadece bir lütufta daha bulunmanı isteyeceğim. Bu da önümüzde çıplaklığının tüm güzelliği içinde kışkırtıcı ve zarif danslar yapmandır" demiş. El-Hattar önce biraz bu öneriyi reddetmeye çalışmışsa da kız ona "Hayatım üzerine sana yemin ederim ki bunu da yaptıktan sonra bana sahip olacaksın" demiş. Bunun üzerine El-Hattar beline ipek bir kumaş bağlayarak ve yaşlı kadının çaldığı darbukanın vuruşlarına uyarak odanın ortasında raks etmiş. Bu dansa öylesine tuhaf hareketlerle bel kıvırarak yapmış ki genç kızlar artık kahkahalarını tutamamışlar ve ellerine ne geçtiyse yastıkları, meyveleri, içkileri, hatta içki testilerini kardeşimin üstüne başına atmaya başlamışlar. Ama bundan yorgunluk duyup sakinleşmeleri sadece onları son fasla geçmenin başlangıcına getirmiş. Genç kızların en güzeli ayağa kalkmış.
Sanki aşkından çıldırmışçasına kaçamak bakışlarla ve her türlü kışkırtıcı tavırlarla kardeşimin üzerinde ne varsa birer birer sadece ince bir gömlek ve bol iç donu kalasıya kadar çıkarmış. El-Hattar bunu görünce raks etmeyi bırakmış. Allah Allah diye haykırarak sonsuz bir şaşkınlığa düşmüş. Bunun üzerine yaşlı kadın onun yanına yaklaşmış ve ona "Şimdi kaçacak olan bu kızı kovalayıp yakalaman gerek. Çünkü hanımım bir kez raksla ve içkiyle tahrik edildikten sonra çırılçıplak kalıp aşığının çıplak bedenini, dikilmiş zeppini yokladıktan ve koşarken gösterdiği kıvraklığı gördükten sonra kendini teslim etmek adetindedir. Böyle olunca senin de odadan odaya, her yana dikilmiş zeppinle onu yakalayıncaya kadar koşman gerek. Ancak o zaman onun üzerine çıkabilirsin," demiş. Bu sözleri duyunca kardeşim ipek kuşağı çıkarıp atmış ve koşmaya hazırlanmış. Kendince genç kız da üzerindeki ince gömleği ve donu çıkarmış ve Meltem rüzgarında titreyen taze bir hurma dalı gibi görünmüş ve kahkahalarla gülerek sıçrayıp koşmaya başlamış ve salonu 2 kez dolaşmış. Kardeşim Hattar da önünde dikilmiş zeppiyle onu izlemiş. Ama anlatısının bu anında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve susarak öyküsünü kesmiş. Ama 31. gece gelince yeniden söze başlamış. "Ey bahtı güzel şah! İşittim ki Berberçin hükümdarına kardeşi El-Hattar ile ilgili olarak naklettiği ve ilk olarak Halife Muntasır Billah'ın huzurunda anlattığı öykünün sonunu şöyle bağlamış. Kardeşim Hattar önünde dikilmiş zebbiyle tüy gibi hafif ve giderek koşan genç kızın peşine düşmüş. Ve 3 genç kızla yaşlı kadın Hattar'ın boyalı, sakalsız, bıyıksız ve kaşları yolunmuş yüzü ve çılgınca dikilmiş zebbiyle oluşturduğu bu görüntü karşısında müthiş kahkahalar koparmış ve tepinip el çırpmaya başlamışlar. Çıplak genç kıza gelince, salonda 2 tur yaptıktan sonra uzun bir koridora, oradan da birbiri ardından birçok odalara dalmış. Ardından da El-Hattar nefes nefese ve zebbi çılgınca dikilmiş olarak onu izlemiş. Kız da tüm dişlerini gösterip gülerek kalçaları hareketli koşup durmuş. Fakat genç kız birdenbire bir dönüş yaparak ortadan kaybolmuş ve kardeşim genç kızın daldığını sandığı bir kapıyı açınca kendini sokakta bulmuş. Burası Bağdat'ta deri işleri yapanların sokağıymış ve tüm dericiler sakalları kazınmış, bıyık ve kaşları tıraşlı ve yüzü kötü kadınlar gibi boyanmış El-Hattar'ı görmüşler. Onu yuhalayıp üzerine saldırıp ellerine aldıkları kayış ve kolonlarla büyük haykırışlarla gülüşerek dövmeye başlamışlar. Ve öylesine dövmüşler ki sonunda kardeşim bayılmış. Bunun ardından onu bir eşeğe tersine bindirmişler ve bütün çarşıları dolaştırmışlar. En sonunda da valinin huzuruna çıkarmışlar. Vali onlara "Kimdir bu?" diye sormuş. "Bu herif sadrazamın evinden ansızın çıkarak çarşıya dalan birisidir. Onu bu durumda bulduk," diyerek yanıt vermişler. Bunun üzerine vali kardeşim Hattar'ın tabanlarına 100 sopa vurdurmuş ve onu şehirden kovmuş. O vakit ben ey Emirülmüminin onun ardından koştum ve onu bularak gizlice geri getirip sakladım. Sonra da yiyip içmesini üzerime aldım. Artık böylesine bir budalayı desteklemiş olmama bakıp benim yüreği bütün ve nitelikli biri olup olmadığıma sen kendin karar ver. Ama 3. kardeşimi ve başına gelenleri anlatacak olursam o da bambaşka bir öykü oluşturur. Berber'in 3. kardeşi Bakbak'ın öyküsü. Şişkin tavuklar gibi gıdaklayarak konuştuğu için Bakbak adı verilen kişi benim 3. ve kör kardeşimdir. Mesleği yoktur, dilenerek geçinir. Kentimiz Bağdat'ın Dilenciler Dayanışma Birliği'nin başkanlarından sayılır.
Günün birinde Allah'ın iradesi ve bahtın cilvesiyle kardeşim dilenirken büyük bir evin önüne gelmiş. Kardeşim bak bak sadaka isterken her zaman söylediği sözleri tekrarlayıp "Ey hayır sahipleri, ey cömert kişiler" diye haykırarak bastonuyla evin kapısını dövmüş. Ey Emirül Müminin, size şunu söylemem gerekir ki, kardeşim bak bak mesleğinin en kurnazlarından biri olarak kapı çalıp da evlerin içinden kim o diye yanıtı alınca hiç ses çıkarmamaya adet edinmiş imiş. Böylece evdekilerin merak edip kapıyı açmalarını sağlarmış. Yoksa kapıda dilenci olduğunu bilen kimseler Allah versin diyerek onları kapıyı açmadan savarlarmış. O günde içeriden kim o diye ses duyunca kardeşim hiç sesini çıkarmamış. Böylece kapıya yaklaşan ayak seslerini duymuş ve kapı açılmış. Kapıda bir adam görünmüş. Bak bak kör olmasaymış hiç kuşkusuz ondan sadaka istemezmiş. Ama bu onun bahtıymış ve her kişi boynuna asılı bulunan bahtı taşır. Adam ona ne istiyorsun diye sormuş. Kardeşim bak bak Yüce Allah için gönlünüzden ne koparsa diye yanıt vermiş. Adam ona sen kör müsün diye sormuş. O da kendisine evet efendim hem de çok fakirim demiş. Adam öyleyse elini bana ver de seni götüreyim diye yanıt vermiş. Kardeşim ona elini vermiş. Adam onu içeri sokup merdivenleri çıkararak epeyce yukarıda olan Taraça'ya kadar götürmüş. Kardeşim nefes nefese herhalde bu kişi bana büyük bir ziyafetten kalanları verecek umuduna kapılmış. İkisi birden Taraça'ya ulaşınca adam ona ne istersin sen kör kişi diye sorunca o da bu soruya şaşırarak Allah rızası için bir sadaka diye yanıt vermiş. Adam Allah başka kapıdan nasibini versin deyince kardeşim bak bak hey Allah'tan bulası ben aşağıdayken bu cevabı veremez miydin demiş. Adam da ey kıçımdan aşağılık herif öyleyse sen ben sana içeriden kim o kapıda kim var diye sorunca neden hemen yanıt vermedin diye karşılık vermiş. Haydi şimdi hemen buradan defol yoksa seni bir top gibi yuvarlarım ey Allah'ın belası pis dilenci diye haykırmış. Ve bak bak kör olduğu halde 20 kadar basamağa inmek zorunda kalmış ve yanlış bir adım atınca merdivenden yuvarlanarak kapının yanına kadar gelmiş. Bu düşme sırasında fena halde kafasını çarpmış. Sokağa çıkıp yürürken inlemeye başlamış. Bu sırada yoldaşı olan pek çok dilenci onun inlediğini duyunca nedenini sormuş. O da anlatmış. Sonra da onlara şimdi arkadaşlar evime dönmem ve yanıma biraz para alarak bu semeresiz ve lanetli günde yiyecek bir şeyler satın almam için bana yardım edin. Çaresiz bakımını bana bıraktığınız birikmiş hatırı sayılır miktardaki paramızdan yararlanmak zorunda kalacağım demiş. Oysa onun ardından kendisini kovan adam da sokağa inip onu sinsice izlemiş ve sonra epeyce yanına sokularak ne olacağını gözetlemek istemiş imiş. Kardeşim ile öteki iki körü onların kuşkusunu çekmeden hepsi birden bakbakın evine ulaşıncaya kadar izlemiş. İçeri girdiklerinde adam da onların kapıyı kapamalarına zaman bırakmadan içeri sızmış. Bak bak iki arkadaşına her şeyden önce odada herhangi bir yabancının saklanmış bulunup bulunmadığını araştırın demiş. Bu sözleri duyan ve bir hırsız olup meslektaşları arasında ün sağlamış bulunan adam tavana asılı bir urgan görmüş. Urgana tutunup ağır ağır ve gürültü etmeden tavana kadar tırmanmış ve orada bir kirişin üzerine oturmuş. İki kör her köşeyi bastonlarıyla yoklayarak araştırıp birkaç tur yapmışlar. Bundan sonra kardeşimin yanına gelmişler. O da emanetçisi olduğu paraların bulunduğu gizli yerden tüm biriktirdiklerini çıkararak iki arkadaşıyla içindekileri saymış. Sayım sonunda 10.000 dirhem paraları olduğunu anlamışlar. Sonra her biri 2 ya da 3 dirhem para alıp geri kalan paraları torbalara koyup yeniden saklamışlar. Sonra 3 dilenciden biri yiyecek bir şeyler satın almak üzere sokağa çıkıp biraz sonra geri dönmüş.
ve torbasından 3 ekmek, 3 soğan ve birkaç hurma çıkarmış ve 3 arkadaş çepeçevre oturup yemeye başlamışlar. Bunu gören hırsız urgan boyunca yavaşça kayarak dilencilerin çömeldiği yere gelmiş ve onlarla birlikte yemek yemeye başlamış. Ve hırsız kulakları çok duyarlı olan Bakbak'ın yanına gelip oturduğundan Bakbak onun yemek yerken çenesinin çıkardığı gürültüyü duyup aramızda bir yabancı var diye haykırmış. Ve elini çeneden çıkan seslerin geldiği yöne doğru uzatınca eli hırsızın koluna değmiş. O zaman Bakbak ile 2 dilenci hırsızın üzerine çullanmışlar. Bağırarak onu bastonla körü körüne dövmeye koyulmuşlar. Ve ''Ey Müslümanlar, yardım edin, burada bir hırsız var, biriktirdiğimiz azıcık paramızı çalacak.'' diye haykırarak komşularını imdada çağırmışlar. Komşuları koşup geldikleri vakit 2 arkadaşının yardımı ile Bakbak'ın sıkı sıkıya tuttuğu, kendisini savunup kaçmaya çalışan hırsızı görmüşler. Ama hırsız komşuların geldiğini görünce o da kör taklidi yapmış ve gözlerini kapayarak ''Allah rızası için ey Müslümanlar, ben bir körüm ve biriktirerek sahip olduğumuz 10.000 dirhem paradan payımı inkar etmek isteyen bu 3 kişiyle ortağım. Size Allah adına, emir adına yemin ederim. Ne olursunuz bizi valinin huzuruna çıkarın.'' diye haykırmış. O zaman valinin muhafızları gelmişler ve 4'ünü de yakalayarak valinin huzuruna çıkarmışlar. Vali onlara ''Kimdir bu adamlar?'' diye sormuş. Hırsız ''Ey dürüst ve kavrayışlı vali, beni dinlersen gerçek ortaya çıkacaktır. Ve hatta bana inanmak istemiyorsan ilkin beni, sonra da hepimizi hemen işkenceye tabi tut. Size meselemizi açıklamak zorunda kalacaklardır.'' diye haykırmış. Vali de ''Şu adamı yakalayın ve yere yatırın, itiraf edinceye kadar dövün.'' buyruğunu vermiş. Bunu duyan muhafızlar sahtekörü yakalamışlar. İlk 10 vuruştan sonra sahtekör ulumaya başlamış. Sonra da sürekli olarak kapalı tuttuğu gözlerinden birini açmış. Birkaç darbe daha yedikten sonra belli ederek 2. gözünü de açmış. Bunu gören vali hiddetlenerek ''Ey utanmaz küstah, bu ne hainliktir?'' diye bağırmış. O da ''Cezamı askıya al, sana her şeyi anlatayım.'' diye yanıt vermiş. Vali cezayı askıya almış. Hırsız da ''Biz burada halka aldatarak dilenen 4 sahtekör olarak bulunuyoruz. Kör olduğumuz için evlere de girerek açık saçık olan kadınları seyrederiz. Sonra da baştan çıkarır, üzerlerine binerek onları beceririz. Ardından evlerin içini inceleyerek sonradan gelecek hırsızlar için planlar çıkarırız. Bu kazancı bol işi epeyce uzun bir süreden beri yürüttüğümüzden 10.000 dirhem kadar para biriktirdik. Durum böyleyken bugün ben arkadaşlarımdan kendi payıma düşeni istedim. Onlar bunu reddettiler ve de karşılığında sopayla dövdüler. Muhafızlar gelip ellerinden kurtarmasaydılar beni öldüreceklerdi. Gerçek budur ey vali. Şimdi onları da itirafa zorlamak için beni cezalandırdığınız gibi onları da cezalandırın ve de konuşsunlar. Ama kıyasıya dövülsünler. Yoksa kaşarlanmış olan arkadaşlarım hiçbir şey itiraf etmez. Benim yaptığım gibi gözlerini açmaktan kaçınırlar diye yanıt vermiş. O zaman vali ilkin benim kardeşimi yakalatmış. Kardeşim çok direnmiş ve doğuştan kör olduğuna dair bağırıp çağırarak meram anlatmaya kalkışmış. Bunun üzerine onun cezasını iyice arttırmışlar. Öyle ki dayak yerken bayılmış. Yeniden kendine gelince de gözünü açmamış. Bu kez vali ona 300 sopa daha arttırmış. Aynı cezayı sopalara ve birdenbire ortaya çıkan arkadaşları tek yalancı körün nasihatlarına karşın gözlerini açmamakta direnen öteki 2 köre de uygulamışlar. Bunun üzerine onun cezasını iyice arttırmışlar. Öyle ki dayak yerken bayılmış. Yeniden kendine gelince de gözünü açmamış. Bu kez vali ona 300 sopa daha arttırmış.
Aynı cezayı sopalara ve birdenbire ortaya çıkan arkadaşları tek yalancı körün nasihatlerine karşın gözlerini açmamakta direnen öteki iki köre de uygulamışlar. O zaman vali sahte kör aracılığıyla kardeşim Bakbak'ın odasına gizlenmiş olan saklı parayı buldurtmuş ve bu paranın 1/4'ini yani 2500 dirhemi hırsıza vermiş. Geri kalanını da alıkoymuş. Kardeşime ve iki arkadaşı kör dilencilere gelince, vali cezayı uyguladıktan sonra onlara sefil yalancılar, Allah'ın sağladığı ekmeği yersiniz, sonra da onun adına kör olduğunuza dair yemin edersiniz ha? Defolun buradan, sizi bir daha asla Bağdat'ta görmeyeyim. O zaman ben ey Emirül Müminin, bütün bunları öğrenerek kardeşim Bakbak'ı bulmak üzere kentten çıktım. Gizlice Bağdat'a geri getirip evimde sakladım. Yiyeceğini ve giyeceğini sağladım ve bu böylece sürdü. Ve işte benim 3. kardeşim Kör Bakbak'ın öyküsü de böyle. Bu öyküyü duyunca Halife Muntasır billah gülmeye başladı. Şu berbere zahmetine karşılık biraz para verin, bırakın gitsin, dedi. Ama ben efendilerim, vallahi ey Emirül Müminin, öteki 3 kardeşimin başına gelenleri anlatmadan senden hiçbir ödül kabul etmem. Sözden yana boş boğazlık etmediğimi ve zevzeklik huyum olmadığını kanıtlamak için öyküleri kısa tutacağım, dedim. Halife, öyle olsun, senin saçmalıklarınla kulaklarımın biraz daha tedirgin olmasına ve biraz daha işitme zahmetine katlanacağım. Ne de olsa anlatılarının hoş bir tarafı var, dedi. Bunun üzerine ona şu öyküyü anlattım. Berber'in 4. kardeşi Elkuz'un öyküsü. Benim 4. kardeşim Elkuzül Asuane, yani Asuan'ın kırılmaz teslisi adıyla tanınıp mesleğini Bağdat'ta yürüten bir kasaptır. Mesleği olan et ve haşhaş satımında seçkinleşmiş ve iri kuyruklu koyunlar yetiştirmekte ve yağlandırmakta usta olarak tanınmıştır. Bundan dolayı da kim iyi et satar, kim satmaz bilirdi. Böylece kentin ileri gelenleri ve en zengin tacirleri onun dükkanından başkasına gitmezler ve ondan başkasından koyun eti almazlardı. Bu yüzden çok zengin oldu. Büyük çiftliklere ve zengin sürülere sahip oldu. Bu refah durumu sürüp giderken günlerden bir gün kardeşim Elkuz dükkanında otururken uzun beyaz sakallı bir şeyh çıka gelmiş ve ona para vererek bana iyisinden şu kadar kilo et kes demiş. Kardeşim de en iyi etten istenen miktarda keserek parayı almış, dükkandan ayrılan şeyhe teşekkür edip barış dilemiş. Bunun üzerine kardeşim aldığı gümüş parayı incelemiş ve yepyeni, göz kamaştıran bir beyazlıkta olduğunu görmüş. Hemen onu ayrı bir yere, özel bir çekmeceye koymuş ve kendi kendine bu gümüş paralar bana uğur getirecek diye düşünmüş. 5 ay süresince uzun beyaz sakallı şeyh her gün gelip aldığı taze ve nitelikli et karşılığı kardeşim Elkuz'e bu beyaz ve yepyeni gümüş paralardan birkaçını vermiş ve her defasında Elkuz bu parayı ayrı bir yere koymak için dikkat göstermiş. Fakat bir gün Elkuz bu yoldan edindiği tüm parayı saymak, sonra da gidip en iyisinden koyun ve de Bağdat'ta çok yaygın bir spor olan koç dövüşü için yetiştirmek üzere birkaç da koç satın almak istemiş. Ancak beyaz sakallı şeyhin verdiği paraları koyduğu çekmeceyi açar açmaz orada hiçbir para bulunmadığını görmüş. Bunun yerine ancak birkaç demet beyaz kağıt bulmuş. Bunu görünce yüzüne başına yumruklar vurup ağlayıp sızlayarak bağırmaya başlamış ve hemen gelip geçenlerden birçok kişinin dikkatini çekerek onları başına toplamış ve onlara başına gelen kötü serüveni anlatmış. Ama hiç kimse bu paranın ortadan kaybolmasının nedenini anlayamamış. Ve Elkuz, bu alçak şeyhe elbet Allah karşıma yeniden çıkarır, o zaman kendi ellerimle sakalını yolup sarığını yırtacağım diye bağırıp çağırmasını sürdürmüş.
Bu son sözler daha ağzından henüz çıkmışken yaşlı kişi birden belirmiş ve toplanan halkı canlı bir hareketle yararak adeti olduğu üzere para vermek için kardeşim kasabın yanına yaklaşmış. Ve kardeşim birdenbire onun üzerine atılmış, yakasına sarılarak "Ey Müslümanlar, koşun, imdadıma gelin, işte utanmaz hırsız burada" diye bağırmaya başlamış. Ama şeyh sükûnetini hiç bozmamış ve kıpırdamadan ancak kardeşimin işitebileceği bir sesle "Seç bakalım, susmayı mı yoksa benim başıma gelmesini istediğinden daha da müthiş bir utanca uğramayı mı yeğlersin?" demiş. Elkus, "Fakat sen ey kara ruhlu şeyh, beni nasıl bir utançla töhmet altında bırakacaksın ve de başımı ne tarzda belaya sokacaksın?" diye sormuş. O da herkesin önünde "Senin halka her zaman koyun eti yerine insan eti sattığını kanıtlarım" demiş. Kardeşim de "Sen yalan söylüyorsun, ey binlerce kez yalancı, binlerce kez lanetli şeyh" demiş. Şeyh de "Bu dükkanın sahibinden daha yalancı ve lanetli kimse olamaz. Şu anda bile dükkanın bir çengelinde koyun eti yerine insan eti asılı duruyor" demiş. Kardeşim bunu şiddetle reddederek "Durum senin söylediğin gibi ise ey köpoğlu köpek, benim malım ve kanım sana helal olsun" demiş. Bunun üzerine şeyh halka dönerek sesinin tüm yüksekliğiyle "Siz hepiniz dostlarım şu kasaba bakınız. Bugüne kadar bizi hep aldatıp durdu ve kutsal kitabımızın tüm hükümlerini çiğnedi. Bu adam her gün koyun yerine Ademoğullarını boğazlattı ve etini bize koyun eti gibi sattı. Söylediklerimin doğru olup olmadığını anlamak istiyorsanız hepiniz gelin, dükkanı bir inceleyin" diye haykırmış. Birdenbire halktan bir haykırış kopmuş ve dükkana adeta saldırarak girmişler ve herkesin görebileceği bir şekilde bir çengelde derisi yüzülmüş, hazırlanmış ve içi boşaltılarak temizlenmiş bir insan ölüsünün asılı bulunduğu görülmüş. Koyun başlarının sıralandığı tezgahta da yine derisi yüzülmüş ve temizlenerek satışa hazır 3 insan başı daha görmüşler. Aslında uzun sakallı şey, büyü yapma ve yaptığı sihirle insanlara ne isterse onu gösterebilmede marifet sahibi bir sihirbazdan başka bir şey değilmiş. Bunu görünce orada hazır bulunan herkes kardeşimin üzerine atılarak ona dinsiz, kafir, sahtekar demiş ve üzerine üşüşerek kimileri sopayla, kimileri kamçıyla vurmaya başlamışlar. Kışkırtılınca en kötü davrananlar en eski ve en iyi müşterileriymiş. Yaşlı şeyhe gelince, kardeşimin gözüne şiddetli bir yumruk indirerek o da kendine düşeni yapmış ve iyi edilemez biçimde gözünün birini yok etmiş. Sonra güya yüzülmüş insan etini almışlar ve kardeşim el kuzu bağlayarak başta şeyh olmak üzere kolluk amirinin huzuruna çıkarmışlar ve şeyh söze başlayarak "Ey emir, korkunç bir suçluyu cezasını çekmesi için huzuruna getirdik. Bu adam uzun süreden beri koyun eti yerine millete boğazladığı insanların etini yediriyordu. Sana hüküm verip Allah'ın adaletini yerine getirmekten başka yapacak şey kalmıyor. Çünkü tüm tanıklar burada" demiş. Kardeşime gelince, kendini savunmaya gayret etmiş ama emir daha fazla bir şey işitmek istemeden onu sırtına ve kıçına 500 sopa vurulmaya mahkum etmiş. Sonra da tüm malları ve mülklerine el konulmuş. İyi ki bu kadar malı varmış. Yoksa bunlar olmasaymış ölümüne hükmolunacakmış. Sonra da hakkında sürgün cezası verilmiş. Bir gözü kör olan, sırtına indirilen darbelerden neredeyse ölecek hale gelen kardeşim kentten çıkmış ve uzak ve kendisinin bilmediği bir kente ulaşısıya kadar yol alıp gitmiş. Orada durmuş ve orada mesken tutarak bu kez ayakkabı tamirciliği yapmaya başlamış. Burada sürekli oturduğu yeri 2 sokağın birleştiği bir köşede saptamış ve ekmeğini kazanmak üzere çalışmaya başlamış. Bir gün bir pabucu onarmaktayken at kişnemeleri ve birçok atlıların geçiş gürültülerini duymuş.
bunca gürültünün ne olduğunu sorunca kendisine hükümdarın adet edindiği gibi mahiyetiyle birlikte sürek avına çıkmak üzere oradan geçmekte olduğunu söylemişler. O zaman kardeşim Elkuz bir an için elindeki çekiç ve bizi bırakmış. Hükümdarın mahiyetiyle geçişini izlemek için ayağa kalkmış ve ayakta ve geçmiş günleriyle şimdileri ünlü bir kasapken kendisini fakir bir tamirciye dönüştüren koşulları düşünerek daldığı bir sırada hükümdar muhteşem mahiyetiyle dükkanın önünden geçmekteymiş. Rastlantı kabilinden hükümdarın bakışları kardeşim Elkuz'un yitik gözüne takılmış. Bunu görünce hükümdarın nevri dönmüş ve Allah beni bu lanetli günün belalarından ve kem gözden korusun diye haykırmış. Sonra da kısrağının dizginlerini çekerek kendisiyle birlikte tüm peşindekileri de yoldan geri çevirmiş. Aynı zamanda kölelerine kardeşimi yakalayıp layık olduğu cezayı vermelerini de emretmiş. Ve köleler hemen kardeşim Elkuz'un üzerine atılıp öylesine dövmüşler ki öldü sanıp yol üzerine bırakarak çekip gitmişler. Bunlar çekip gittikten sonra Elkuz ayağa kalkmış ve ağrılar içinde sürünerek sokağın köşesinde tente altındaki küçük dükkanına geri dönmüş. Yorgun, bitkin, diriden çok ölü gibiymiş. Ve tesadüfen hükümdarın mahiyetinden biri gecikerek dükkanın önünden geçerken ondan durmasını rica etmiş ve uğradığı davranışı ona anlatmış ve ondan bunun nedenini açıklamasını istemiş. Adam kahkahalarla gülerek ona, "Kardeşim, bil ki bizim hükümdarımız tek gözlü kişi görmeye dayanamaz. Bunun kendisine uğursuzluk getireceğine inanarak acımadan her zaman onları öldürtür. Doğrusu senin hala hayatta kalmış olmana çok şaşırdım." demiş. Bu sözleri duyunca kardeşim daha fazlasını işitmek istemeden aletlerini ve gücünden geri kalanı toparlayarak vakit geçirmeden oradan kaçmış ve kentin dışına çıkıncaya kadar durdurak tanımamış. Ve öteki gibi zalim bir hükümdarı bulunmayan çok uzaktaki bir başka kente rastlayıncaya kadar yürümüş. Bu kentte tedbir olarak hiç kimseye görünmemeye gayret ederek oldukça uzun bir süre kalmış. Ama her günden daha kederli olduğu bir gün hava almak üzere ve yöreye bakınıp avarelik yaparak dolaşmak için dışarı çıkmış. Birdenbire ardından at kişnemelerinin geldiğini duymuş. Daha önceki kötü serüveni hatırlayarak aceleyle oradan kaçmış ve kendisine saklanacak bir köşe aramış. Ama böylesi bir yer bulamamış. Sonunda büyük bir kapıya rastlayıp bu kapıyı itmiş. Açılınca çabucak içeri girmiş. Önünde karanlık bir koridor varmış. Oraya saklanmış. Ama henüz oraya sığınmışken önüne 2 adam dikilmiş ve onu yakalayıp "Allah'a şükürler olsun ki bize seni buldurdu ey Allah'ın ve kullarının düşmanı. Durup dinlenmeden 3 gün 3 gece seni aradık. Bizde uyku rahat bırakmadın ve ölümün acı tadını tattırdın" diyerek elini ayağını zincirlemişler. Kardeşim Elkuz onlara, "Fakat ey iyi kişiler, Allah beni neye mahkum etmiş, bana karşı hangi suçlamada bulunuyorsunuz?" diye sormuş. "Sen bizi ve bizim ile birlikte bu hanenin sahibini öldürmek istiyorsun. Onun tüm dostlarını sefalete sürüklemen, onun tüm servetini tüketmen sana yetmedi mi? Şimdi de bizi öldürmek istiyorsun. Dün birimizin ardından koşarken elinde tuttuğun bıçak nerede?" diye haykırmışlar. Bunları söyledikten sonra üzerine araştırmaya başlamışlar ve belindeki kemerde kösele kesmek için kullandığı bıçağı bulmuşlar. Sonra kardeşim Elkuz'u yere yakıp öldürmeye kalkışmışlar. "Kardeşim, beni dinleyin iyi kişiler. Ben bir hırsız, bir katil değilim. Ama beni bırakırsanız size anlatacak bir öyküm var. Sırf bana özgü bir öykü" diye haykırmış. Fakat onu dinleyecek yerde dövmüşler, üstünü başını yırtmışlar. Böylece giysileri yırtılıp çıplak sırtı ortaya çıkınca daha önce uğradığı felaketin kalıntısı olan bedenindeki yara yerleri ve kamçı izleri görülmüş. "Alçak katil, tüm eski suçlarının cezalarını gösteren sırtındaki izler işte meydana çıktı" diye bağırmışlar. Daha fazla gürültü patırtı yapmadan kardeşim Elkuz'u valinin huzuruna çıkarmışlar.
Elkuz başına gelen bütün bu şeyleri düşünerek kendi kendine, "Günahlarım ne kadar büyük olmalı ki bunca ceza çekiyorum. Oysa ben her türlü hatadan ne kadar uzağım. Yine de Yüce Allah'a sığınmaktan başka çarem yok" diye düşünmüş. Valinin huzuruna getirildiğinde vali ona gazapla bakmış. "Utanmaz sefil, sırtındaki darbe izleri senin geçmişte ve bugün ne kadar suç ve ahlaksızlıklar işlediğinin şaşmaz kanıtı" demiş. Orada hemen sırtına 100 sopa vurulmasını emretmiş. Bundan sonra da onu bir devenin sırtına bindirerek bağlamışlar ve tellallar onu kentin her yanında dolaştırarak, "İşte başkalarının evine suç işlemek maksadıyla girenlerin cezası budur" diye haykırmışlar. Ama bahtsız kardeşim Elkuz'un başına gelen felaketlerin haberi çok geçmeden benim kulağıma da erişti. Hemen gidip onu aradım ve sonunda tam devenin sırtından baygın indirildiği sırada buldum. Bunun üzerine "Ey Emirül Müminin, onu toplayıp itina gösterme ve alıp gizlice Bağdat'a getirme görevini üstlendim. Orada ömrünün sonuna kadar yiyip içip istirahat etmesini sağladım." Bahtsız Elkuz'un öyküsü işte böyledir. 5. kardeşime gelince onun öyküsü çok şaşırtıcıdır. Ve ey Emirül Müminin, sana kardeşlerimin en tedbirlisi ve en bilgesi olduğumu kanıtlayacaktır. Berber'in 5. kardeşi El-Aşar'ın öyküsü. Ey Emirül Müminin! Kardeşlerim içinde kulağı gibi burnu da yarık olanın öyküsüdür sana şimdi anlatacağım. Ona iri yarı ve karnı gebe bir deveninki gibi şiş ya da koca bir kazan gibi iri olduğundan ötürü El-Aşar derlerdi. Ancak bu onu gündüzü görülmedik bir tembellikle geçirirken, geceliğin her türlü işi yaparak ertesi gün harcayacağı parayı yasa dışı ve oldukça garip yollara başvurarak kazanmaktan alıkoyamazdı. Ama babamın ölümü üzerine her birimize 100'er gümüş dirhem para kaldı. El-Aşar hepimiz gibi kendisine kalan bu 100 dirhem parayı aldı ama ne yolda kullanacağını bilmiyordu. Sonunda binlerce fikir ürettikten sonra bir miktar çeşitli züccaciye satın aldı ve bunları perakende olarak satma fikrinde karar kıldı. Bunu öteki mesleklere tercih etmesinin nedeni bu mesleğin icrasında pek fazla hareket etmeye ihtiyaç olmamasıydı. Kardeşim El-Aşar böylece züccaciye taciri olmuş, kalabalık bir sokağın köşesinde yer tutup sepeti de önüne koymuştu. Rahatça yere oturup sırtını bir evin duvarına dayamış ve mallarını gelip geçene "Cam bardaklar, güneş damlası bunlar, genç kızların kaymak taşı göğüsleri gibi, süt hanımın parlak gözleri gibi ya da billur bunlar" diye haykırarak mallarını tanıtmaya ve satmaya başlamış. Ama çoğunlukla susuyor, sırtı duvara dayalı düş alemlerine dalıyormuş. İşte bu günlerden birinde cuma namazı vaktinde El-Aşar şöyle bir düş kurmaya başlamış. "Tüm sermayemi züccaciye işine yatırdım. 100 dirhem kadar harcadım. Herhalde bunları satarak 200 dirhem kazanırım. 200 dirhemle yeniden züccaciye alır. Bunları satarak 400 dirhem kazanırım. Böylece alıp satarak büyük bir sermaye edinirim. O zaman her türlü mal alabilirim. Önemli kar getirdikten sonra bunları kolay kolay satmam. Bunlardan edindiğim kârla büyük bir konak, köleler, atlar ve bunlara yarışır altın işlemeli eğerler satın alır, yer içerim. Kentte evime gelip bana şarkı söylemeyecek bir tek kadın şarkıcı kalmaz. Sonra Bağdat'ın en marifetli çöpçatanları ile ilişki kurar, onları şahların, vezirlerin saraylarına görücülüğe gönderirim. Ve çok geçmeden hiç değilse sadrazamın kızıyla evlenirim. Çünkü bana bu genç kızın özellikle güzel ve her yönden mükemmel olduğunu söylediler. Ona mehr olarak 1000 altın dinar veririm ve hiç kuşkum yok ki babası olan sadrazam bu evlenmeye hemen rıza göstermez. Fakat razı olmayacak olursa kendisi bilir. Onu burnunun dibinden kaçırır ve kendi konağıma getiririm. O zaman kendi özel hizmetlerimde kullanmak üzere 10 genç köle satın alırım. Bundan sonra kendime şahane giysiler yaptırırım.
Öyle ki sultanlar ve emirler bile böylesini giyemez ve en usta kuyumculara inciler ve değerli taşlar kakılmış altın bir mühür yüzük ısmarlarım. O zaman çöldeki Bedevi şeyhlerinden satın alacağım ya da Anezi kabilesinden getirteceğim en güzel atlardan birine binerek önümde ardımda birçok köleler olduğu halde kentte dolaşırım. Böylece sadrazamın sarayına ulaşırım. Benim gelişimi gören sadrazam onur kazanmak üzere ayağa kalkarak beni karşılar. Sarayını bana bırakır. Önümde ayak üzere durur ve kayınpederim olmayı en büyük onur sayar. Ve ben yanımda her biri 1000'er altın dinar içeren birer büyük torba taşıyan 2 genç köle bulundururum. Bunlardan birini kızının mehri olarak sadrazama veririm. Ötekini de sırf cömertliğimi, büyüklüğümü ve tüm dünyanın gözümde ne kadar değersiz olduğunu göstermek üzere ona armağan olarak bağışlarım. Sonra ağır başlılıkla konağıma dönerim. O sırada nişanlım bana birilerini göndererek iltifatlarını ulaştırır. Huzuruma gelen bu kişiye altına boğarım ve ona değerli kumaşlar ve şahane giysiler armağan ederim. Vezir bana herhangi bir düğün hediyesi yollarsa kabul etmem, geri çeviririm. Hatta bu hediye değerce çok büyük bile olsa. Ve bütün bunları ona nedenli yüksek ruhlu olduğumu ve cimrilikten zerre kadar nasibim olmadığını göstermek için yaparım. Bundan sonra düğün günümü ve merasimin ayrıntılarını kendim saptırım. Hiçbir şeyin esirgenmemesi için emirler veririm. Çalgıcıların, şarkıcı kadın ve erkeklerin ve dansözlerin adetini ve niteliğini de kendim saptırım ve konağımda gerekli tüm hazırlıkları yaptırırım. Onu süsletir, her yanına halıyla döşetirim. Kapıdan düğün salonuna kadar her yeri çiçekle donatırım. Yerlere de gül suyu ve diğer kokulu sular serptiririm. Düğün gecemde en güzel giysilerimi giyerim. Yöresinde ipekle işlenmiş, çiçekli ve renkli çizgili desenlerle bezenmiş kumaşlar asılı bir yükseltide kurulu olan tahtıma çıkarım. Ve merasim süresince karım salonun ortasında süslü ve Ramazan ayının dolunayından daha parlak dolaşır. Bense yerimde hareketsiz ve ağırbaşlı oturur, ona bakmam bile. Başımı sağa sola çevirmem. Bu da bilgeliğimi ve karakterimdeki ağırbaşlılığı göstermiş olur. Sonunda merasimi karımı tüm taze güzelliğiyle ve hoş kokular sürünmüş olarak önüme getirerek bitirirler. Artık hiç kıpırdamam. Aksine öylesine ilgisiz ve ağırbaşlı davranırım ki düğünde bulunan tüm kadınlar yanıma yaklaşırlar ve bana "Ey efendimiz ve başımızın tacı, işte karın ve esiren saygıyla önünde duruyoruz ve ona bir kez bakmak lütfunu kendisinden esirgememeni bekliyor. Böylesine ayakta durmaktan çok yorulmuş, oturmak için emrini bekliyor" derler. Ama ben tek bir söz bile telaffuz etmem ve yanıt vermemi daha da istenir hale getiririm. Bunun üzerine tüm kadınlar ve tüm çağrılılar büyüklüğüm karşısında huzurumda birçok kez eğilerek yerleri öperler. Ancak o zaman gözlerimi indirme ve karıma bakma lütfunda bulunurum. Ancak sadece bir kez, tek bir bakışla. Bundan sonra gözlerimi kaldırır ve yeniden o büyük, ilgisizce tavrımı takınırım. Hizmetçiler karımı götürürler ve ben ayağa kalkar, giysilerimi daha zengin ve gösterişli olanlarla değiştiririm. Sonra beni ikinci kez kerevete çıkarırlar. Yeni gelinde yeni giysiler ve yeni takılarla donanmış, mücevher, altın ve değerli taşlar içinde kaybolmuş ve daha da hoş kokular sürünmüş olduğu halde getirilir. Ve birkaç kez tekrarlayarak karıma bakmam için rica etmelerini beklerim. Sonra da yine hemen bir daha ona bakmamak üzere başımı kaldırırım. Ve bu davranışımı tüm merasim bitinceye kadar sürdürürüm. Fakat anlatısının bu anında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş. O gece için verilen izni daha fazla kötüye kullanmak istemediğinden yavaşça susmuş ve 32. gece gelince öyküyü şu şekilde anlatmayı sürdürmüş. Ey bahtı güzel şah! İşittim ki
Berber 5. kardeşi El-Aşar'ın öyküsünün devamını şöyle anlatmış. Tüm merasim bitinceye kadar sürdürürüm. Bunun üzerine genç kölelerimden birkaçına bozdurduğum 500 dinar altının karşılığı ufak paralarla dolu bir keseye alarak bu parayı avuç avuç tüm salona serpmesini ve de tüm çalgıcı ve rakkaselere ve de karımın peşinden gelenlere dağıtmasını emrederim. Bundan sonra karımın nedimeleri onu odasına götürürler. Orada onu uzun uzun beklettikten sonra ben de odaya girerim. Yanına girdiğimde ona bakmaksızın odada 2 sıra halinde dizili bulunan kadınlar arasından geçerek divana otururum. Gül kokulu ve şekerli bir su isterim ve Allah'a şükrettikten sonra onu sükûnetle içerim. Karıma gelince, beni kabul etmek üzere tamamen hazır vaziyette yatakta oturmakta olduğunu görmezlikten gelirim. Ve ona boyun eğdirmek ve üstünlüğümü duyurmak üzere ve de dikkate almadığımı göstermek için sadece bir kez söz yöneltirim. Böylece gelecekte ona nasıl davranacağımı belirtmiş olurum. Çünkü kadınlara size karşı tatlı ve munis olmalarını istiyorsanız başka türlü davranamazsınız. Ve gerçekten karımın anasının hemen içeri girip bana yaklaştığını, başımı okşayıp ellerimi öptüğünü ve bana "Efendim, yaklaşmanı ateşli duygularla bekleyen esireniz kızıma lütfedip bakın ve ona sadece bir tek sözcük söylemek lütfunda bulunun" der. Ama ben fazla samimi görünmekten korkarak bana damadım diye hitap etmekten çekinen kayınvalidemin saygılı konuşmalarına karşın ona hiçbir yanıt vermem. Bunun üzerine ricalarını sürdürür ve eminim sonunda kendini ayaklarıma atarak giysimin etek uçlarına öper. Bunu birkaç kez yerine getirdikten sonra bana "Efendim, sana Allah üzerine yemin ederim ki kızım güzel ve bakiredir. Allah adına yemin ederim ki hiçbir erkek kızımı görmemiş, gözlerinin rengini bile tanımamıştır. Lütfen onu böylesine kırmayın, onu bu kadar çok hırpalamayın. Bak ne kadar alçak gönüllü ve munis, seni her hususta tatmin etmek için bir tek işaretini bekliyor" der. Karımın annesi bulunduğu yerden kalkarak bana bir bardak nefis şarap doldurur ve bana sunması için bardağı kızına verir. O da itaat ederek ve titreyerek şarabı bana sunar ve ben kenara altınla işlenmiş kadife yastıklara kaygısızca dayanarak ona bakmaksızın onun önümde yer almasından, ona bakmaksızın kendisine bir sadrazam kızını sokak köşelerinde malını satmak için güneş damlası bunlar, genç kızların kaymak taşı göğüsleri gibi beyaz, dadımın gözleri gibi parlak, bakirelerin katı ve soğuk soluğu gibi, yavru göbeği gibi, billur bunlar, renkli bal bunlar diye malını öven eski bir tacirin yani benim önümde ayakta tutmaktan zevk alırım. Ve o bunca asalet ve büyüklük önünde beni göz kamaştıran varlığı dünyayı saran ünlü bir sultanın oğlu yerine koymaktan kendini alamaz. Gözlerinde yaşlarla bana "Efendim, lütfen bu bardağı reddetmeyin ve esirenizin ellerini kendinizden uzaklaştırmayın. Çünkü ben sizin kölelerinizin sonuncusuyum" der. Ama ben bu sözlere hiçbir yanıt vermem. O da benim sessiz duruşum karşısında sonunda biraz daha az kibar davranmaya yeltenir ve bardağı almam konusunda daha fazla ısrar eder ve dudaklarıma doğru kendiliğinden bir yaklaşımda bulunur. Ama ben böylesine bir laubalilik karşısında kızarım. Ona dehşetle bakar ve suratına dehşetli bir tokat vururum ve de ayağımla karnına şöyle bir tekme atarım. "Kardeşim" diye sözünü sürdürmüş berber. Bu sözleri söyleyerek hayalindeki kadına ayağıyla şiddetle önündeki sepete çarpmış ve sepet tüm içerdikleriyle yuvarlanmış ve ortada bu çılgının tüm servetiyle edindiği malların sadece döküntüleri kalmış. Ah, keşke o sırada ben orada olsaydım ey Emirülmüminin. Dayanılmaz şekilde kibirli ve sahte âli cenaplık taslayan bu budalayı layık olduğu şekilde cezalandırırdım. Ama bu çaresi bulunmaz hasar karşısında El-Aşar umutsuzluktan başını dövmeye ve giysilerini yırtmaya başlamış, ağlayarak inleyerek dövünmeyi sürdürmüş.
O gün günlerden cuma ve de o saat namaz saati olduğundan camilerden ezanlar okunmaya başlanmış. Ahali evlerinden çıkıp camiye giderken kardeşimi bu halde görmüş ve birileri durup ona acırlarken diğerleri onu deli sayarak ve bir komşudan kardeşimin çılgınlığını öğrenerek onun haline gülüp yollarına devam etmişler. Kardeşim hem sermayesini hem de kârını yitirmiş olmaktan dolayı böylesine sızlanıp dururken, cuma namazı için camiye gitmekte olan yüksek tabakadan bir kadın oradan geçmekteymiş. Bu kadın güzellikte bütün kadınları geçiyor, bedeninin her yanından adeta canlandırıcı bir mis kokusu saçılıyormuş. Altınla işlemeli kadifeden koşum takımı olan bir katıra binmiş. Hatırı sayılır miktarda hizmetçi ve köle de ardından geliyormuş. Kırılmış tüm cam eşyayı ve ağlayarak sızlanan kardeşimi görünce yüreğini merhamet bürümüş ve böylesi bir ümitsizliğin nedenini öğrenmek istemiş. Kendisine bu zavallı adamın yaşamını sağlamak üzere sattığı bir sepet züccaciyesi olduğunu ve bunun tüm sermayesini oluşturduğunu, ancak eşyayı paramparça eden olaydan sonra artık hiçbir şeyi kalmadığını anlatmışlar. Bunun üzerine bu kadın hizmetçilerden birini çağırmış ve ona "Bu zavallı adama üstünde taşıdığın paranın hepsini ver" demiş. Hizmetçi hemen boynuna bir kordonla bağlı bulunan büyük bir kese çıkarmış ve kardeşime vermiş. El aşar keseyi almış, açmış ve saydıktan sonra içinde 500 altın dinar bulunduğunu görmüş. Bunu anlayınca heyecandan ve sevincinin şiddetinden ölecek gibi olmuş ve kendisine bu iyiliği yapana şükranlar etmiş ve Allah'tan hayırlar dilemiş. El aşar bir anda böyle zengin olunca göğsü zevkten ferahlamış. Bu serveti saklamak üzere evine gelmiş ve hemen gidip içinde kendi keyfince yaşayabileceği güzel bir ev kiralamak üzere dışarı çıkmak için acele etmiş. Ama tam o sırada kapının çalındığını duymuş. Ayağa kalkıp kapıyı açmak için koşmuş ve kapıda o güne kadar hiç görmediği yaşlı bir kadın görmüş. Kadın ona, "Çocuğum, bil ki bu kutsal cuma günü namaz vakti hemen hemen geçmek üzere. Oysa ben daha abdestimi almadım. Bundan dolayı senden içeri girmeme ve meraklı gözlerden uzak abdest almama müsaade buyurmanı rica ederim" demiş. Kardeşim de ona "Duydum ve itaat ettim" yanıtını vermiş ve kapıyı ardına kadar açarak onu mutfağa kadar götürmüş ve orada yalnız bırakmış. Birkaç dakika geçtikten sonra yaşlı kadın gelip odasında kardeşimi bulmuş ve odadaki halı yerine kullanılan eski bir hasır parçası üzerinde oldukça acele birkaç kez secde etmiş. Sonra kardeşim için yürek parçalayıcı bir yakarmayla Allah'tan hayır dilemiş. Yaptığı iyilikten dolayı içi içine sığmayan kardeşim ona teşekkür etmiş ve kemerinden 2 altın dinar çıkararak bunları cömertlikle kadına vermiş. Yaşlı kadın bunları vakarla reddetmiş ve "Evladım, Allah bu denli cömert olduğun için senden razı olsun. Başkalarına, hatta benim gibi seni sadece ilk kez görenlere bile çabucak ısınıp ilgi göstermen de beni şaşırtmadı. Bana vermek istediğim paraya gelince, onu yine kemerine koy. Yüzüne bakıp tahminde bulunulursa sen fakir bir dervişsin ve bu para hiçbir ihtiyacı olmayan benden çok senin için gereklidir. Ve eğer sen bunlardan ayrılmayı göze alabiliyorsan, cam eşyanı kırılmış görerek bunları sana veren soylu kadına geri vermelisin" demiş. Eleşar, "Nasıl? Bu iyi yürekli kadını sen tanıyor musun anneciğim?" diye sormuş. Sonra da "Öyleyse senden onu görebilmem için çare bulmakta yardımcı olmanı rica edeceğim" diye eklemiş. Yaşlı kadın, "Oğlum, çok güzel olan bu genç kadın, bu cömertliği genç, yakışıklı ve güçlü olduğun için sana duyduğu eğilimini anlatmış olmak üzere gösterdi. Oysa kocası neredeyse kudretsizdir ve yatakta onunla birleşirken gecikmektedir. Çünkü acınası bir çift dertli yumurtası vardır. Haydi kalk, tüm altın paralarını kemerine koy. Çünkü böylesine kilitsiz bir evde çalınabilir ve benimle birlikte gel.
Çünkü sana uzun zamandan beri bu genç kadının hizmetinde olduğumu ve gizli hizmetleri için beni kullandığını söylemeliyim. Bir kez seni evine sokunca sakın işi aceleye getirme. Her türlü tatlı sözü söyle ama iktidarında olan her şeyi de yap. Böylece onu kendine bağlarsın. Çünkü o da kendinden yana sana tüm zevkleri sağlamak için hiçbir şeyden kaçınmayacaktır. Ve sen onun güzelliğinin ve zenginliğinin tüm olarak sahibi olacaksın, diyerek yanıt vermiş. Kardeşim yaşlı kadının bu sözlerini duyunca ayağa kalkmış. Kadının kendisine söylediği gibi yapmış ve yaşlı kadın yola çıkınca onu izleyerek ardından yürümeye başlamış. Ve böylece birlikte yürüyerek kadının özel bir tarzda çaldığı büyük bir kapıya ulaşmışlar. Kardeşim çok heyecanlanmış ve mutluluğuna inanamamış. Yaşlı kadının verdiği işaretle çok güzel ve genç bir Rum köle gelip nazikçe kapıyı açmış ve tatlı bir gülüşle onları içeri davet etmiş. Yaşlı kadın içeri girmiş, kardeşim de onu izlemiş ve genç Rum kızı tarafından büyük ve şahane bir salona sokulmuş. Bu büyük malikanenin ortasında bulunan bu salonda altın işlemeli büyük ipek perdeler asılıymış ve şatafatlı şekilde halı döşeliymiş. Ve kardeşim orada tek başına kalınca bir divana oturup sarığını çıkarmış, dizlerinin üzerine koymuş ve alnını silmiş. Ancak oraya girmesinden sonra pek çok zaman geçmeden perdeler aralanmış ve benzersiz ve erkeklerin hayran bakışlarına göre eşi bulunmayan ve düşünülebilecek en güzel giysilerle donanmış bir genç kız belirmiş. Kardeşim Elaşar onu görünce ayağa kalkmış. Genç kız da onu görünce gülen gözleriyle ona bakmış ve açık bırakılmış olan kapıyı aceleyle kapatmış. Ardından kardeşimin yanına yaklaşmış, elini tutmuş ve onu altın işlemeli kadife divanın üzerine çekmiş. Orada kardeşim ile genç kız arasındaki kucaklaşarak, çiftleşerek, öpüşerek, ısırıklar ve okşayışlarla, zebbin saldırılarıyla, eğilip bükülmelerle, birinci, ikinci, üçüncü ve diğer vaziyetlerde çiftleşmelerle 1 saat kadar süren sevişmeyi ayrıntılarıyla anlatmaya gerek yok. Bu çılgınca oynaşma ve sevişmeden sonra genç kız ayağa kalkıp kardeşime, "Gözümün nuru, ben buraya geri gelmeden sakın yerinden kıpırdama," demiş. Sonra kıvrak bir yürüyüşle çıkmış ve gözden kaybolmuş. İşte o sırada gözleri alev saçan müthiş bir zenci birdenbire açılan kapıda belirmiş. Bu iri kıyım zenci elinde göz kamaştıran bir kılıç taşıyormuş. Ve dehşete düşen El-Aşar'a, "Allah belanı versin ey sefil, ey orospu çocuğu, ey zina çocuğu, bu mekana girmeye nasıl cesaret edebildin? Ey bir sürü caninin çürümüş taşaklarından fırlamış tohumdan olma piç," diye haykırmış. Oldukça ağır olan bu hakaret dolu sözlere kardeşim ne yanıt vereceğini bilememiş. Dili tutulmuş ve tüm adeleleri sanki erimiş, cildi sararmış, bedeni çökmüş. Bunun üzerine zenci onu tutmuş, çırılçıplak soymuş ve işkencesini arttırmak için ona kılıcının düz yanıyla vurmaya başlamış. 24 darbeden fazla vurduktan sonra gövdesini kılıçla birçok yerlerinden delmiş. Kardeşim yere düşmüş, zenci de onu öldü sanmış. Bunun üzerine korkunç bir sesle haykırmış, tuz dolu bir tepsiyle bir zenci kadın çıka gelmiş. Elindeki tepsiyi yere koymuş ve tuzu kardeşimin yaraları üzerine serpmiş. Çektiği müthiş acılara karşın kardeşim hala canlı olduğunu anlarlar da işini bitirirler korkusuyla sesini çıkarmamış. Zenci kadın her yanını bu tuzla örttükten sonra onu bırakıp gitmiş. Bunun üzerine zenci ilkinden de korkunç bir sesle yeniden haykırmış. Yaşlı kadın çıkıp gelmiş ve zencinin yardımıyla kardeşimin giysilerini, kemerini aramış ve oradaki tüm altınları almış. Sonra da yine zencinin yardımıyla kardeşimi ayaklarından tutup odalar boyunca sürüklemiş. Avlunun bir yerindeki açıklıktan onu karanlık bir mahzene fırlatmış.
Burası yaşlı kadının düzenbazlıkla kurbanlarını bu eve çektikten sonra, genç hanımın üzerine binen dinç sürücülerin işlerini bitirdikten sonra soyulup öldürülerek kokmasınlar diye bedenlerini tuzlayıp atmaya adet edindiği karanlık bir mahzenmiş. Dibinde kardeşim Elaşar'ın bulunduğu mahzen büyük ve karanlık bir yermiş ve daha önce atılan cesetler üst üste yığılarak orada yatıyormuş. Yaralarından ve düşmesinden dolayı hiç hareket edemeden 2 gün süreyle kardeşim orada kalmış. Ama şansı, yüksek ve övülesi Allah sayesinde kardeşimin her yanını kaplayan tuz kanının cerahatlenip akmasını engelleyerek iyileşmesine neden olmuş. Yaraları kabuk bağlamaya ve biraz gücünü toplamaya yönelince kardeşim cesetlerin arasından sıyrılmış ve dip taraftan sızan zayıf bir ışığın güdümünde mahzende sürünerek ilerlemiş. Bu ışık mahzeni çevreleyen duvarın üzerindeki bir menfezden geliyormuş. Büyük bir zahmetle bu menfeze kadar ulaşmış ve oradan mahzenin dışındaki güneşin parıldadığı alana çıkmış. Buradan evine gitmek için aceleyle yola çıkmış. Ben de gidip onu evinde buldum ve bitki usareleri ve yapraklarından oluşan bakım yöntemimle onu iyileştirdim. Ve belli bir süre geçtikten sonra kardeşim tümden iyileşti ve kendisine çektirilen acıları o da yaşlı kadına ve öteki ilgililere çektirmeye karar verdi. Bu yüzden yaşlı kadını aramaya başlamış. İzlerini takip ederek hanımını tatmin ettikten sonra başlarına ne gelecekse onu görecek olan gençleri çekmek için her gün geldiği yeri saptamış. Ayağının bastığı yerden emin olunca altın izlenimi verecek şekilde cam parçalarıyla doldurduğu bir kemeri beline sararak uzun giysisinin altına kılıcını saklayarak bir İranlı yalancı tacir kılığına bürünmüş. Gidip orada yaşlı kadının gelmesini beklemiş. O da çok gecikmeden ortaya çıkmış. Hemen kadının yanına yaklaşmış. Dilimiz Arapçayı pek konuşamıyormuş gibi yaparak kadına, "İyi yürekli hatun, ben bir yabancıyım ve ülkemden getirerek sattığım malların bedeli olarak kemerime koyduğum şu yeni altın dinarları tartıp değerlendirmek üzere hassas bir teraziyi nerede bulabilirim acaba?" demek için kaba bir Farisi dili konuşmasını taklit etmiş. Lanetli kadın ona, "Tam sana yardım edecek kişiye rastladın delikanlı. Çünkü senin gibi iyi bir çocuk olan oğlum meslekten sarraftır ve sana memnunlukla terazisine ödünç verir. Gel de seni onun yanına götüreyim," diye yanıt vermiş. Kardeşim de ona, "Öyleyse önüme düş," demiş. Kadın önde, kardeşim de onu izleyerek söz konusu olan eve gelinceye kadar yürümüşler. Ve genç Rum hizmetçi hoş bir şekilde gülerek onlara kapıyı açmış. Yaşlı kadın da ona yavaş sesle, "Bu kez hanımımıza sağlam adeleli ve eti yağlı birini getirdim," demiş. Ve genç cariye kardeşimi elinden tutarak ipekli kumaşlarla donatılmış salona götürmüş. Onunla birkaç dakika oyalandıktan sonra gidip hanımına haber vermiş. O da biraz sonra gelip kardeşimle ilk kez giriştiği ilişkiyi yenilemiş. Burada bunun ayrıntılarını anlatmanın hiçbir yararı yok. Sonra kadın çekilmiş ve birdenbire elinde yalın kılıcıyla o korkunç zenci belirmiş. Daha önceki gibi davranarak kardeşimden kalkıp kendisini izlemesine haykırmış. Bunun üzerine zencinin ardından yürüyen kardeşim, acem giysisinin altından kılıcını birdenbire çıkarmış ve bir vuruşta zencinin başını uçurmuş. Kafanın yere düşmesinden çıkan sese zenci kız koşarak gelmiş ve kardeşim onu da aynı şekilde öldürmüş. Sonra da Rum kölenin başını bir vuruşta uçurmuş. Sonra sıra koşarak ganimetten payını almaya gelen yaşlı kadına gelmiş. Kardeşimi elinde kılıç, üstü başı kan içinde görür görmez kadın bayılmış ve yere düşmüş. Kardeşim onu saçlarından tutup ona, "Beni tanıdın mı yaşlı orospu, orospu çocuğu, ey kokuşmuş felaket," diye haykırmış. Yaşlı kadın ona, "Oh efendim, seni tanıyamadım," diye yanıt vermiş. Kardeşim, "Öğren öyleyse ey yaşlı zep yutucu,
Ben abdest almak üzere evime geldiğin kişiyim. Ey yaşlı maymun kıçı, buraya getirip hanımınla çiftleştirdiğin, sonra da ayağından sürüyerek mahzene attığın kişi demiş. Bunları söyledikten sonra kardeşim kılıcının tek bir vuruşuyla kadını 2 parçaya ayırmış. Bunu yaptıktan sonra da kendisiyle 2 kez çiftleşen genç kadını aramaya koyulmuş. Onu hemen giyinip koku sürünürken tenha odada bulmuş. Kadın onu görünce müthiş bir çığlık atmış ve hayatını bağışlaması için ayaklarına kapanmış ve kardeşim kadının kendisine sağladığı ve kendisiyle birlikte paylaştığı gerçek zevkleri düşünerek onu cömertçe bağışlamış ve ona "Ama nasıl oluyor da seni bu evde buluyorum ve kendi ellerimle öldürdüğüm o korkunç zencinin yönetimine rıza gösteriyordun? Kim bilir sana ne kötülükler etmiştir," demiş. Kadın, "Efendim, bu belalı evde hapsolunmazdan önce kentin zengin tacirlerinden birinin evinde yaşıyordum. Koca karı bu evin tanıdıklarından biriydi. Çoğu zaman gelir, bizi ziyaret eder ve bana karşı özel bir bağlılık gösterirdi. Günün birinde benim yanıma geldi ve bana bugüne kadar görülmedik zenginlikte, benzerini dünyada daha kimsenin görmediği bir düğüne davetliyim. Seni de birlikte alıp götüreceğim," dedi. Ona "Olur, emrin başım üstüne," diyerek yanıt verdim. Kalktım, en güzel giysilerimi giydim ve yanıma 100 dinar içeren bir kese aldım ve yaşlı kadınla yola çıktım. Hemen yaşlı kadının beni içeri aldığı bu eve geldik ve ben burada hile yoluyla acımasızca zencinin ellerine düştüm ve baskısı altına girdim. Benim bekaretimi bozduktan sonra cebirle beni burada tuttu ve yaşlı kadının tuzağına düşürdüğü zengin gençlerin hayatı pahasına caniyane girişimlerinin gereci yaptı. Ve böylece 3 yıldan beri bu sefil kadının ellerinde bir oyuncak oldum diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kardeşim ona "Ne kadar bahtsızmışsın, ama söyle bana, acaba buraya düştüğünden beri bu canilerin topladığı servetin miktarının ne kadar olduğunu bilebiliyor musun?" diye sormuş. Kız, "Kuşkusuz epeyce. Gerçekte bu kadarını tek başına taşıyabilir misin diye kuşku duymaktayım. Çünkü 10 adam bile olsa yetmez herhalde. İstersen gel, kendi gözünle gör," diye yanıt vermiş. Ve kardeşimi alıp içi tüm ülkelerin parasıyla ve çeşit çeşit keselerle dolu bir kasa göstermiş. Gördüğü manzara karşısında kardeşimin gözleri kamaşmış ve hareketsiz kalmış. O zaman kız ona "Bu kadar altını buradan çıkarmanın yolu da böyle olmasa gerek. İyisi mi sen git, birkaç hamal tut, onları getirip bunca serveti taşıt ve bu sırada ben de onları taşınacak hale getireyim," demiş. Kardeşim bunun üzerine hamal bulmak için acele etmiş ve bir süre geçtikten sonra her biri boş birer küfe taşıyan 10 hamalla geri dönmüş. Ama eve ulaşınca cümle kapısını ardına kadar açık bulmuş ve genç kadının da büyük kasayla birlikte yok olduğunu görmüş. Bunun üzerine başlıca zenginlikleri kendi başına alıp götürmek için onun kendisini kandırdığını anlamış. Bununla birlikte evde kalan tüm güzel şeyler ve dolaplarda saklanan tüm değerleri, geri kalan günlerinde onu zengin kılabilecek olan tüm eşyayı görerek teselli bulmuş. Kendi kendine bunları gelip ertesi gün taşıtmayı kararlaştırmış ve yorgunluktan ölecek gibi olduğundan büyük görkemli yatağa uzanmış ve uyumuş. Ertesi gün uyandığında yöresinin valinin 20 muhafızıyla çevrilmiş olduğunu görerek son derece şaşırmış. Bunlar kendisine "Hemen kalk ve bizimle valinin huzuruna çık, seni görmek istiyor," demişler ve onu alıp götürmüşler. Evin kapısını da kapayıp mühürlemişler. Onu valiye teslim etmişler. Vali ona "Senin tüm öykünü ve işlediğin cinayetleri ve yaptığın hırsızlıkları öğrendim," demiş. Bunu duyan kardeşim "Ey vali, benden güvenliğimi esirgeme de sana her şeyin gerçeğini anlatayım," diye haykırmış. Bunun üzerine vali ona güven işareti olarak küçük bir mendil vermiş. Kardeşim de ona başından sonuna kadar tüm öyküyü anlatmış. Ama onu burada yeniden anlatmanın hiçbir yararı yok.
Sonra kardeşim, şimdi ey adaletli ve dürüst vali, istersen bu evdeki her şeyi seninle eşit koşullarda paylaşmaya razıyım diye eklemiş. Ancak vali ona, nasıl, paylaşma önerisinde bulunmaya cesaret ediyorsun ha? Oysa vallahi sen hiçbir şey almayacaksın. Çünkü hepsini ben alacağım, sana da bir şey kalmayacak. Yine de kendini, yaşamını kurtardığın için çok bahtlı saymalısın. Zaten hemen kenti terk etmen ve bir daha da ortada görünmemen gerek. Yoksa en kötü cezalara çarptırılırsın diye yanıt vermiş. Ve vali tüm parayı sırf kendi yararı için kaldırdığını halifenin öğrenmesinden korkarak kardeşimi sürgüne yollamış. Ve kardeşim böylece uzaklara gitmek üzere kenti terk etmek zorunda kalmış. Ama baht hükmünü tam yerine getirsin diye daha kentin kapısından çıkar çıkmaz haydutların saldırısına uğramış. Kendisinde para da, değerli eşya da bulamayınca üstündeki giysilerini almakla ve onu çırılçıplak bırakmakla yetinmişler. Epeyce de sopa çekmiş ve ellerini boş çıkardığı için kulaklarını ve burnunu da kesmişler. Ve ben, ey Emirül Müminin, bu zavallı Elaşar'ın başına gelenleri tam o sırada öğrendim. Gidip onu aradım ve onu bulmadıkça rahat edemedim. Sonra onu alıp evime getirdim. Şefkat gösterip tedavisini sağladım. Bundan sonraki yaşantısı için yiyip içmesini de kendi üzerime aldım. Elaşar'ın öyküsü işte böyle. Ama 6. ve sonuncu kardeşimin öyküsü de ey Emirül Müminin, istirahat için çekilmenden önce anlatılmaya değer. Ey Emirül Müminin, ona çatlak çömlek anlamında şakalik derlerdi. Kardeşlerimin içinde dudakları, yalnız dudakları değil, zebbi de kesik olan odur. Ve zebbi de dudakları da son derece şaşırtıcı koşullarda kesilmiştir. Şakalik adındaki bu 6. kardeşim, 7'imizin içinde en fakiriydi. Hem de sözcüğün tam anlamında fakir. Hepimiz gibi onun da babamın mirasından eline geçen 100 dirhemin sözünü etmiyorum. Çünkü bu 100 dirhem eline geçer geçmez ömründe bu kadar parayı bir arada görmemiş olan Şakalik, Dicle'nin sol yakasındaki kötü kişilerle bir gecede yiyip bitirmişti. Dolayısıyla bu fani dünyadaki boş zenginliklerle övünecek durumda değildi ve onun tatlı dili ve tuhaflıklarından hoşlanarak kendisini evlerine kabul eden kimselerin verdikleri sayesinde geçinip gidiyordu. Günün birinde Şakalik mahrumiyetlerle bitkin gövdesini ayakta tutacak bir şeyler aramak üzere dışarı çıkmış. Sokaklarda yürürken kendisini birkaç merdiven çıktıktan sonra ulaşılan büyük bir kapıdan girilen şahane bir evin önünde bulmuş. Merdivenlerde ve kapı önünde hizmetçiler, genç köleler, görevliler ve kapıcılar varmış. Kardeşim Şakalik orada bulunan birilerinin yanına yaklaşmış ve bu harika evin kime ait olduğunu sormuş. Kendisine bu bina Şah'ın oğullarından birinin mülkiyetindedir diye yanıt vermişler. Bunun üzerine kardeşim merdivenlerin bitimindeki kapı önünde büyük bir sırada oturan kapıcılara yaklaşarak Allah rızası için bir sadaka istemiş. Ona sen böyle nereden geliyorsun ve sadece içeri girip Efendimizin huzuruna çıkmakla hemen lütuflarına uğrayacağını bilmiyorsun diye yanıt vermişler. Bunun üzerine kardeşim içeri girmiş ve büyük bir kapıdan geçerek geniş bir avluya, oradan da bir bahçeye çıkmış. Bu bahçede en güzel ağaçlar ve ötücü kuşlar varmış. Avluda en güzelinden beyaz siyah mermerle döşeliymiş. Bahçe insanoğlunun gözünün benzerinin görmediği kadar bakımlıymış. Çevresini boydan boya çeviren kameriyeler mermer kaplıymış. Arkasında öğle sıcağında oturanlara gölge sağlayacak ipek perdeler asılıymış. Kardeşim yürümesini sürdürmüş ve zemini mavi, yeşil ve sarı renklerle, üzerlerine yapraklarla çiçeklerin birbirine karıştığı desenler işlenmiş porselen karolarla döşeli büyük salona girmiş. Salonun ortasında kaymak taşından yapılmış, oldukça tatlı bir ses vererek akan suyun boşaldığı bir havuz varmış.
Döşemenin yüceltisinde desenleri harika renklerle oluşturulmuş bir halı ile kaplı, büyücek bir şilte üzerinde altın işlemeli ipek yastıklara keyfince yaslanmış, uzun beyaz sakallı, yüzü güzel bir gülüşle aydınlık, yaşlı bir ihtiyar oturuyormuş. Kardeşim yaklaşıp güzel sakallı ihtiyara, "Barış üzerine olsun" diyerek selam vermiş. İhtiyar da hemen ayağa kalkarak ona, "Merhametli Allah'ın barışı ve iyilikleri senin üzerine olsun" diyerek yanıt vermiş. Ve "Ey adını bilmediğim kişi, benden ne istersin?" diye sormuş. Kardeşim de, "Efendim, senden sadece sadaka dilerim, çünkü açlıktan ve yoksulluktan bitkinim" diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca ihtiyarın yüreği merhametle dolmuş ve kardeşimin bahtsız durumunu öğrenmekle öylesine kederlenmiş ki neredeyse giysilerini yırtacak hale gelmiş. Ve "Aman ya Rabbi, ben bu kentte yaşıyor olayım da senin gibi birisi açlık içinde olsun. Gerçekten bu benim asla sabredip dayanacağım bir şey değildir" diye haykırmış. Kardeşim de iki elini göğe kaldırarak, "Allah senden razı olsun ve cömertliğini kutsasın" diye haykırmış. İhtiyar, "Senin burada kalıp benimle yemeğimi paylaşman ve soframın tuzunu tatman gerek" demiş. Kardeşim de, "Efendim, sana teşekkür ederim ama ben aç kalmaya daha fazla dayanamayacağım, yoksa açlıktan ölürüm" diye haykırmış. Bunun üzerine ihtiyar ellerini birbirine çırpmış ve hemen gelen genç köleye, "Çabuk çabuk gümüşleyen ve ibriği getir de ellerimizi yıkayalım" demiş. Kardeşim Şakalike de, "Ey misafirim, yaklaş da ellerini yıka" demiş. Bu sözler üzerine ihtiyar ayağa kalkmış ve genç köle yeniden ortaya çıkmadığı halde görünmeyen bir ibrikten üzerlerine su akıtılıyormuş gibi ellerini ovuşturmaya başlamış. Bunu görünce kardeşim Şakalik ne düşüneceğini bilememiş. Ama ihtiyar sırası gelince onun da yıkanmasında ısrar edince bunun bir şaka olduğunu düşleyerek gelip tıpkı ihtiyar gibi el yıkama hareketleri yapmaya başlamış. Bunun üzerine ihtiyar, "Hey siz oradakiler, sofrayı serin ve bize acele yiyecek getirin, çünkü bu zavallı çok fena acıkmış" demiş. Bu sözleri duyar duymaz birçok hizmetkar belirmiş ve oradan oraya koşuşmaya başlamışlar. Hepsi sanki sofra kuruyor, üzerine çeşitli yiyecekler ve ağzına kadar dolu tabaklarla donatıyor gibi hareketler yapıyormuş. Ve Şakalik çok aç olmasına karşın kendi kendine fakirlerin zengin takımının kaprislerine uymak zorunda bulunduğunu düşünmüş ve en küçük bir sabırsızlık alameti göstermemeye gayret etmiş. Bunun üzerine ihtiyar ona, "Aziz misafir, buyur şöyle benim yanıma otur, acele gel de soframa onur ver" demiş. Kardeşim de gelip bu hayali sofrada onun yanına oturmuş ve ihtiyar hemen tabaklara uzanarak oradan lokma lokma yemek alarak ağzına götürür, çene ve dudaklarını oynatarak bunları yer ve gerçekten çiğner gibi hareketler yapmaya başlamış. Kardeşime de, "Aziz dostum, benim evim senin demektir, sofram da sofran. Onun için sıkılma, utanma, karnını doyurmaya bak. Hele şu ekmeğe bak, ne kadar beyaz ve ne kadar iyi pişmiş değil mi? Ne dersin?" diye sormuş. Şakalik, "Bu ekmek gerçekten çok beyaz ve de öylesine lezzetli ki ömrümce benzerini tatmamıştım" demiş. İhtiyar da, "İnanırım" demiş. "Bunu pişiren zenci kadın pek ustadır. Onu ben 500 altın dinara satın aldım. Fakat aziz misafirim, fırında pişirilmiş, kare şeklinde kesilmiş şu tereyağlı, kıymalı yemekten de buyursana. İnan ki bunu yaparken aşçı ne iyice kıyılmış eti sakınmış, ne ayıklanmış ve iyice ufalanmış unu, ne de kakule ve karabiberi. Haydi ye, zavallı acıkmış kişi." Ve bana tadı, kokusu ve çeşnisi hakkındaki düşüncelerini söyle demiş. Kardeşim de, "Bu mantı damağıma tat, kokusu içime ferahlık verdi." Aşçının marifetine gelince, "Size diyebilirim ki hükümdarın sofrasında bile benzer tadı bulamazsınız" demiş. Ve bu sözleri söyleyerek çiğner gibi çenelerini oynatmaya,
yanaklarını hareket ettirerek yutkunmaya başlamış. Bütün bunları sanki gerçekten yemek yiyor gibi yapıyormuş. İhtiyar, "Beni ne kadar memnun ettin değerli misafirim. Ama bu övgüleri hak etmediğimi düşünüyorum. Sana daha ne ikram etsem ki? Şu sol yanında bulunan fıstık, badem, pirinç, kuru üzüm, tarçın ve karabiber ve de kıyılmış kuzu ciğeri karışımıyla doldurulmuş kızartılmış tavuğa ne dersin? Hele hoş kokusuna ne buyurursun?" demiş. Kardeşim, "Allah Allah, bunların kokusu ne güzel, tadı ne hoş, çeşnisi de ne mükemmel," diye haykırmış. İhtiyar, "Gerçekten sen benim mutfağım hakkında çok nazik ve hoşgörülü konuşuyorsun. Ben de sana şu eşsiz yemekten kendi elimle tattıracağım," demiş ve sanki sofrada bulunuyormuşçasına bir tabaktan bir lokmalık yemek almış gibi elini kardeşimin ağzına doğru uzatmış ve bu sırada ona, "Al bu lokmayı ye. Aziz misafirim, bana iştah açıcı salçası içinde yüzen bu patlıcan dolması hakkındaki fikrini açıkla," diyormuş. Kardeşim de boynunu uzatarak, ağzını açarak lokmayı yutmuş gibi yapmış ve gözlerini zevkten kapatarak, "Ya Allah, bu ne hoş ve sindirimi ne kolay yemek böyle. Duyulmadık bir zevkle ifade etmek isterim ki, senin evinin dışında böylesine lezzetli patlıcan dolması yemedim. Usta ellerle kıyılmış kuzu eti, haşlanmış nohut, şam fıstığı, kakule tanesi, Hindistan cevizi, karanfil, zencefil, karabiber ve kokulu etlerle doldurulmuş ve koku ve lezzet veren bütün bu şeyler nasıl ölçülü kullanılmış, onun da farkındayım," demiş. İhtiyar, "Açlığını ve nezaketini düşünerek senin bu tabakta bulunan 40 patlıcan dolmasını yutmanı rica edeceğim," demiş. Kardeşim de, "Bunların hepsini yiyip bitirmek benim için hiç de zor değil. Çünkü bunlar süt annemin göğsü kadar nefis ve damağımı genç kız parmaklarından da hoş okşuyor," demiş. Ve kardeşim her bir patlıcan dolmasını birbiri ardından alarak yutuyor ve başını sallayarak ne kadar hoşlandığını belirtiyor ve dilini damağına yapıştırarak ağız şaklatıyormuş. Ve kendi kendine tüm bu yemekleri düşleyerek açlığı katlanılmaz bir hale geliyormuş. Ve yine kendi kendine bütün bu yemekler yerine açlığını bastırmak için sadece öğütülmüş bakladan ya da mısırdan yapılmış kuru bir ekmek yese de razı olacağını düşünüyormuş. Ama bu duygusunu belirtmemek için de çaba sarf ediyormuş. O sırada ihtiyar ona, "Değerli misafirim, konuşmaların yüksek düzeyde ve şahların ve büyük kişilerin huzurunda yemek yemeye alışık birinin konuşmaları. Ye dostum, afiyetler olsun, hazmı kolay olsun," demiş. Kardeşim de, "Gerçekten et yemeklerinden artık epeyce yedim," yanıtını vermiş. O zaman ihtiyar ellerini birbirine çırpmış ve "Hey oradakiler, bu tabağı kaldırın ve bize tatlı getirin. Tüm tatlılardan, reçellerden ve seçkin meyvelerden getirin," diye seslenmiş. Bunu duyan genç hizmetçiler hemen oraya buraya gidip gelmeye ve ellerini hareket ettirmeye başlamışlar ve ellerini yuvarlayarak yukarı kaldırıp başları üzerinde tutmuşlar ve sanki ard arda sofra değiştirir gibi davranmışlar. Sonra ihtiyarın bir el hareketiyle çekilip gitmişler. İhtiyar da, "Kardeşim Şakalike, şimdi aziz misafirim sıra tatlıya geldi. Evvela hamur işlerinden başlayalım. Şu ince, hafif sapsarı hamurdan yapılmış altın gibi sarı, yuvarlak ve badem, şeker ve narla donanmış olarak tabakta gördüğün kadayıf tatlısına ne dersin? Allah aşkına bir iki tanesini tat, ne dersin? Şurup tam kıvamını bulmuş mu? Üzerine yeterince tarçın serpilmiş mi? İnsan hiç bıkmadan bunlardan 15 tane yiyebilir. Ama şu işlemeli bakır tabaktaki künefeye de yeterli yer ayırmalı. Bak, benim tatlıcı başım ne kadar usta. Şu hamur yumağını ne kadar sanatkarca yuvarlamış. Allah aşkına acele et de şurubu akıp gitmeden damağında tadını duy. Ne kadar narin. Bak, üzerine gül suyu ve dövülmüş fıstık serpilmiş şu muhallebiye bak.
Şu porselen tabaktaki dövülmüş kaymağa, onun portakal çiçeği suyuyla ve diğer hoş kokularla oluşturulmuş lezzetine bak. Ye aziz misafirim, sakınmadan elini tabaklara daldır demiş. Ve ihtiyar sanki gerçekmiş gibi elini ağzına oburca götürerek yutarak kardeşime örnek oluyormuş. Kardeşim de onu mükemmel taklit ediyor ama aslında gerçekten oburluk ve açlık duyarak ağzından sular akıtıyormuş. İhtiyar, şimdi de reçellere ve meyvelere geçelim. Reçelden yana benim aziz konuğum sırf görebildiklerini seçme sıkıntısına katlanman yeter. Şurada, önünde kuru şekerlemeler var, şurada reçeller. Öbürleri de gönlümü çekiyor ya, ben sana kendi tercihim olan kuru şekerlemeleri tavsiye ederim. Geniş, ince dilimler şeklinde sıralanmış, ağızda eriyiveren, albenisi olan şu saydam ve pırıl pırıl kayısı şekerlemesine bak. Şu şekerle billurlaşmış, amberle kokulandırılmış ağaç kavunu şekerlemesine bak. Ya da goncagül şekli verilmiş, gülün ya da portakal çiçeğinin taç yaprağı şeklindeki keklere bak. Şu, hele şu, bir gün benim ölümüme neden olacak. Ötekileri bir an bir yana bırak da, kıyılmış badem ve karanfil tanesiyle süslenmiş şu hurmadan yemeye bak. Bunu bana Kahire'den getiriyorlar. Çünkü Bağdat'ta çok iyi yapamıyorlar. Bundan dolayı Kahire'deki dostlarımdan birine bana bu lezzetli tatlıdan 100 çömlek göndermesi için ricada bulundum. Ama her ne kadar iştahın ve acele işin beni son derece onurlandırıyorsa da pek hızlı gitme. Senden özellikle üzerine dövülmüş ceviz dökülmüş, miskle kokulandırılmış şu havuç şekerlemesi üzerindeki görüşlerini açıklamanı istiyorum demiş. Kardeşim şakalik, oh bu tatlı benim tüm düşüncelerimin ötesindedir ve damağım onun verdiği tatların tapınağıdır. Ama benim zevkime göre içine konan misk biraz fazla kaçmış demiş. İhtiyar da ona, yo hayır hayır ben öyle bulmuyorum. Aksine ben bu kokuya alışkınım, ambere de ve aşçılarım ve tatlıcılarım bol bol katmak için emir almışlardır. Misk ve amber ruhumu uyanık tutan iki destektir diye yanıt vermiş. İhtiyar, ama sakın bu meyveleri unutma. Zira anlıyorum ki midende daha yer var. İşte limonlar, muzlar, incirler, taze hurmalar, elmalar, ayvalar, üzümler ve daha niceleri karşında. Ve yine işte taze bademler, fındıklar, taze cevizler ve diğerleri. Ye benim değerli misafirim diyerek sözünü sürdürmüş. Ama kardeşim hava çiğnemekten yorulan çenelerini artık oynatamaz olmuş. Midesi de bütün bu güzel şeylerin durmadan hatırlatılmasından görülmedik şekilde tahrik edilmiş olarak, efendim size doyduğumu ve gırtlağımdan bir lokma daha bir şey geçmeyeceğini itiraf etmek zorundayım demiş. İhtiyar da, senin bu kadar tez doymuş olmana çok şaştım. Öyleyse içelim, henüz içmeye başlamadık diyerek yanıt vermiş. Bunun üzerine el çırpmış. Yenleri ve giysilerinin uçları özenle kıvrılmış genç çocuklar koşup gelmişler ve her şeyi kaldırır, sonra da sofraya 2 bardak, sürahiler, kulpsuz testiler ve ağır ve değerli çömlekler koyar gibi hareketler yapmışlar. Ve ihtiyar sanki bardaklara şarap doldurur gibi yaparak bunlardan birini kendi eline almış, diğerini de kardeşime sunmuş. O da bunu memnunlukla alıp ağzına götürmüş ve içer gibi yapmış. Allah Allah, ya Allah, ne hoş bir şarap bu demiş. Ve duyduğu zevkle göğsünü okşar gibi bir hareket yapmış. Ve yıllanmış şarap dolu büyük bir testiyi eline alır gibi yapmış ve oradan zarif bir hareketle güya bardağına şarap doldururmuş. Kardeşim de güya yeniden içmiş. Kardeşim bütün bu içtiklerinin verdiği sarhoşlukla iyice başı dönmüş gibi davranasıya kadar bu şekilde içmeye uzun süre devam etmişler. O duruma gelmiş gibi olunca da başını sallamaya ve biraz fazla neşeli konuşmaya başlamış ve kendi kendine
İşte şimdi bu ihtiyardan bana çektirdiği sıkıntıların intikamını alma zamanı geldi diye düşünmüş. Bunun üzerine kardeşim tamamen sarhoş olmuş gibi birdenbire ayağa fırlamış. Elini öylesine yukarı kaldırmış ki koltuk altı görünmüş. Kolunu şiddetle indirirken elinin ayağısıyla ihtiyarın ensesine öyle şiddetli bir tokat vurmuş ki salon çınlamış ve kolunu yeniden yukarı kaldırarak bu kez ilkinden de şiddetli ikinci bir tokat indirmiş. O zaman ihtiyar büyük bir hiddete kapılmış. "Ey tüm yeryüzü yaratıklarının en sefili, ne yapıyorsun sen?" diye haykırmış. Kardeşim Şakalik, "Başımın tacı efendim, ben senin lütuflarınla donattığın, evine kabul ettiğin, hükümdar sofralarında bile tadılamaz en nefis yemeklerle sofranda ağırladığın, şekerlemeler, hoşaflar, hamur işleriyle ağzını tatlandırdığın, en eski ve en değerli şaraplarla ateşli susuzluğunu yatıştırdığın itaatkar kölenim. Ama bu kölen ne yapsın efendim? Sunduğun şaraplardan o kadar çok içti ki sarhoş oldu ve istemeyerek elini efendisine kaldırdı. Ama sen bu kölene acı ve ruhun onunkinden yüksek olduğu için bu çılgınlığı bağışla" diye yanıt vermiş. Kardeşimin bu sözlerini duyunca ihtiyar öfkeleneceği yerde yüksek sesle ve uzun uzun gülmüş. Sonunda Şakalik'e, "Uzun zamandır tüm yeryüzünde çok tuhaf ve çok hoş diye tanınmış insanlar arasında senin gibi şakadan anlar, senin kadar dayanıklı birini arıyordum. Kimse benim şakalarıma ve latifelerime bu denli uzun süre dayanamadı. Sen bugüne kadar benim doğama ve zevkime uyabilen, münasebetsizliklerime sonuna kadar sabreden ve şakanın tadına vararak oyuna katılmasını bilen tek kişisin. Böylece sadece seni bağışlamakla kalmıyor, hemen şimdi gerçek bir sofrada benimle birlikte adını andığımız tüm yemekleri, tüm tatlıları ve tüm meyveleri gerçekten yemeni istiyorum. Ve bundan sonra da asla senden ayrılmayacağım" diyerek sözlerini bitirmiş. Ve bu sözleri söyleyerek ihtiyar, genç kölelerine gerçekten hiçbir şeyi noksan bırakmadan hemen her şeyi getirmelerine emretmiş. Bu emri de gecikmeksizin yerine getirilmiş. Yemekleri yiyip tatlılarla, şekerlemelerle de ağzı tatlandırdıktan sonra ihtiyar kardeşimi kendisiyle birlikte sırf içki içmek üzere kullanılan ikinci bir salona geçmeye davet etmiş. Ve daha oraya girdikleri anda düzenli çalgı sesleriyle ve hepsi aydan güzel beyaz esirelerin şarkılarıyla karşılandıkları gibi bu genç şarkıcılar, kardeşim ve ihtiyar en nefis şarapları ağız tadıyla içerlerken çeşitli makamlarla türlü türlü şarkılar söylemişler. Yapılan ara taksimleriyle seslere değer kazandırmışlar ve hayranlık uyandırıcı bir üslup ortaya koymuşlar. Sonra kimileri hafiften, kanatları kıvrak ve kokulu kuşlar gibi dans etmişler. Ve o günün şenliği, öpücükler ve bir rüyadakinden daha nefis zevkler tadılarak sona ermiş. O günden sonra ihtiyar kardeşime sağlam bir dostlukla bağlanmış. Onu en gönülden, en ayrı kalınmaz dostu bilmiş ve onu hatırı sayılır bir sevgiyle sevmiş. Ona her gün yeni ve her defasında daha kıymetli armağanlar vermiş. Birlikte yiyip içmekten, zevk içinde yaşamaktan bıkmamışlar. Bu böylece 20 yıl sürmüş. Ama bahtın yazısı yerine getirilmek içindir. Bu 20 yıl sonunda ihtiyar ölmüş ve mirasçı bırakılmadığından vali hemen ihtiyarın tüm malını zor alımına uğratmış ve gelirine el koymuş. Bunun üzerine kardeşim valinin kötü niyetlerinden ve kovuşturmaya uğramaktan korkarak kaçmak zorunda kalmış. Selameti kentimiz Bağdat'tan ayrılmakta bulmuş. Kardeşim Şakalik böylece Bağdat'tan çıkarak gezilere koyulmuş ve Mekke'ye gidip hac görevini yerine getirmek için çölü geçmeye karar vermiş. Ancak bir gün bu maksatla katıldığı topluluk, Bedevi Arapların, yol kesen haydutların, Allah'ın barışı ve duası üzerine olası peygamberin önerilerine uymayan kötü Arapların saldırısına uğramış.
hepsi soyulmuş ve esir edilmiş ve kardeşim bu bedevi haydutların en belalısının eline düşmüş. Bu Arap onu alıp uzaktaki kabilesine götürmüş ve kölesi yapmış. Her Allah'ın günü onu dövüyor ve ona her türlü işkenceyi yapıyor ve ona sen kendi ülkende çok zengin olmalısın, fidyeni getir yoksa sana en kötü işkenceleri yaparım, ölümün de benim elimden olur diyormuş. Kardeşimse inliyor ve ağlayarak vallahi benim hiçbir şeyim yok ey Arap şeyhi, ben zenginliğe giden yoldan bile haberli değilim. Her şeyden yoksunum. Şimdi senin kölen ve malınım. Tüm olarak senin elindeyim. Bana istediğini yap diye yanıt veriyormuş. Öte yandan Bedevi'nin çadırında kadınlar arasında seçkin, siyah kaşlı ve gece siyahı renginde gözleri olan bir eşi varmış. Kadın çiftleşmede sıcak ve yakıcıymış. Böylece kocası Bedevi çadırından her uzaklaştığı sırada kardeşimi çağırıp Arap çöllerinin bir ürünü olan tüm bedenini kendisine sunma önerisinde bulunmakta kusur etmezmiş. Kardeşim Şakalike gelince, hepimizin tersine kısrağa binmekte ve üzerinde takla atmakta pek ünlü değildir. Bundan dolayı Bedevi kadının önerilerine Allah korkusundan hep geri çevirmiş. Bununla birlikte günlerden bir gün bu alev saçan Bedevi güzeli kardeşim Şakalik'in cinsel direncini kalçalarının kıvrak hareketleriyle, göğüslerinin ve karnının ahenkli kıvrılışlarıyla yöresinde dolaşarak kırmış. Kardeşim onu almış, onunla işin koşullarına uygun oynaşmalarda bulunmuş, sonra da kucağına çekivermiş. Ve bu durumda birlikte öpüşüp dururlarken belalı Bedevi çıka gelmiş ve tüm manzarayı gözleriyle görmüş. O zaman korkunç Bedevi belinden bir devenin boynunu tek vuruşta bedeninden ayıracak kadar keskin bir bıçak çıkararak ilkin kardeşimin zina öpüşmelerini yapmış dudaklarını kesip ağzına sokmuş. Ve Allah belanı versin, alçak hain, sonunda karımı yoldan çıkardın diye haykırmış. Bu sözleri söylerken Bedevi kardeşim Şakalik'in hala sıcak olan zebbini yakalamış. Onu ve 2 yumurtalığını bir vuruşta dibinden kesmiş. Sonra Şakalik'i ayaklarından sürükleyerek bir devenin sırtına atmış ve bir dağın tepesine götürerek oraya bırakmış ve onu ölüme terk ederek ayrılmış. Bu da hacca gidenlerinin yolunun üstünde bulunduğundan Bağdat'tan yola çıkan hacı namzetleri oradan geçerlerken onu bulmuşlar. Onun şakalarıyla kendilerini güldüren çatlak çömlek Şakalik olduğunu anlamışlar. Ona yiyecek içecek verdikten sonra hemen bana gelip haber verdiler. Bunun üzerine ben, ey Emirül Müminin, onu aramaya koyuldum. Bulup omzumda taşıyarak Bağdat'a getirdim. Sonra yaralarını iyileştirdim ve ömrünün sonuna kadar yetecek imkan sağladım. Ve işte böylece ben, ey Emirül Müminin, senin ellerindeyim ve sana 6 kardeşimin öykülerini az sözcük kullanarak büyük bir aceleyle anlattım. Oysa pekala uzun uzadıya anlatabilirdim. Ama senin sabrını kötüye kullanmamak için çekingen davranmayı yeğe tuttum. Sonra da sana konuşmayı ne kadar az sevdiğimi göstermek ve kardeşlerim için sadece bir kardeş değil, aynı zamanda bir baba olduğumu kanıtlamak istedim. Zaten suskun anlamında Es-Samit derler bana. Başka türlü davransaydım bu ismin sakladığı erdem yitip giderdi. Bu hikayeyi duyunca diye berber Çağrılılara anlattıklarını sürdürdü. Halife Muntasır Billah katıla katıla güldü ve bana gerçekten ey Samit sen çok az konuşan birisin. Densizlik yapmaktan, meraklı davranmaktan ve kötü niteliklerden çok uzaksın. Ama benim de kendimce uygun gördüğüm nedenlerden ötürü senin hemen Bağdat'ı terk edip başka bir yere gitmeni istiyorum. Özellikle bu dileğimi hemen yerine getir dedi. İşte halife beni böylece sürgün etti. Haksızca ve bana böylesi bir cezanın nedenini açıklamadan. Bunun üzerine ben efendiler tüm ülkeleri ve tüm iklimleri dolaştım.
Bu böylece Halife Muntasır Billah'ın ölümüne ve onu izleyen Halife el-Mustasım'ın saltanatı başlayıncaya kadar sürdü. Bunun üzerine Bağdat'a döndüm ama gördüm ki tüm kardeşlerim ölmüş. İşte tam bu sırada biraz önce bizi bahtsızca bırakıp giden genç adam beni başına tıraş ettirmek üzere evine çağırdı. Ve söylediklerimin tam tersine sizi temin ederim ki efendiler, ona çok büyük iyilikte bulundum. Öylesine ki ona sağladığım yardım olmasaydı belki de genç kızın babası olan kadı tarafından cezalandırılıp öldürülmüş olacaktı. Onun benimle ilgili olarak söyledikleri tamamen iftiradır ve benim meraklı, densiz, geveze, kaba kişilikli ve nezaket ve zevkten mahrum olduğum üstüne söylediklerinin hepsi tümüyle yanlış, yalan ve hayaldir. Burada bulunanlar bunu böyle bilmelidir. İşte ey bahtı güzel şah, Çinli terzinin hükümdarına 7 bölümde anlattığı öykü böyleymiş diyerek sözünü sürdürmüş Şehrazat. Sonra da eklemiş. Berber Es-Samit öyküsünü bitirince biz tüm Çağrılılar bu insanı şaşırtan berberin gerçekten ne kadar geveze olduğunu anladık ve yeryüzünde görülen tüm berberlerin en densizi olduğuna inanmak için daha fazla onu işitmek lüzumunu duymadık ve işittiklerimizden başka hiçbir kanıta gerek görmeden Bağdatlı topal gencin bu berberin kurbanı olduğuna da kanaat getirdik. Bunun üzerine anlattığı tüm öykülerin bizi çok eğlendirmesine karşın yine de bu berberin hemen cezalandırılması gerektiğine hükmettik. Bağırıp çağırmalarına karşın onu tuttuk. Farelerin cirit attığı karanlık bir odaya hapsettik. Ve biz Çağrılılar kendi şenliğimize ve yiyip içmemize ikindi ezanı okunasıya kadar devam ettik. Ve ancak o zaman her birimiz çekildik ve ben karıma yiyecek bir şeyler vermek üzere eve döndüm. Ama eve geldiğimde karım bana sırtını çevirdi. Kötü bir ruhsal durumdaydı ve bana bütün gün beni bırakıp gitmen içine sindi mi? Sen orada zevkten dört köşe eğlenir ve ferahlarken beni evde böylece tek başına mahzun ve acınacak halde bırakman doğru mu? Bunun için beni hemen evden çıkarıp günün geri kalan bölümünde gezdirmezsen artık meselenin sen, ben ve kadı arasında çözümlenmesi gerekir. Geciktirmeden senden boşanma talebinde bulunacağım dedi. Bunun üzerine ben kötülüğü ve ev içinde kavgayı sevmediğimden barışı sağlamak için yorgunluğuma karşın karımı gezdirmek üzere dışarı çıktım. Gün batıncaya kadar sokakları ve bahçeleri dolaştık. İşte tam o sırada eve dönerken sana ait olan küçük kamburu gördük. Ey kudretli ve hamiyetli şah! Son derece sarhoş ve neşeli olan kambur, yöresini çevirenlere güzel laflar etmekte ve şu iki dizeyi söylemekteydi. Damıtılmış lal renkli şarapla şeffaf ve rengin kadeh arasında tercihte bulunamam ve ne diyeceğimi bilemem. Çünkü bardak damıtılmış ve lal renkli şarap gibidir. Şarap da şeffaf ve rengin bardak gibi. Sonra küçük kambur ya orada bulunanlara eğlendirici bir şaka yapmak ya da kendisini çaldığı küçük tefin ahengine kaptırıp dans etmek için arada bir susuyordu. Ben ve karım da bu kamburun bize hoş bir sofra arkadaşı olabileceğini düşündük. Yemeğimizi birlikte paylaşmak üzere onu evimize davet ettik. Sonra oturup birlikte yemek yedik. Karım da bizimle birlikte kaldı. Çünkü bu küçük kamburla bir arada kalmanın tam bir erkeğin yanında kalmakla bir olmadığını düşünüyordu. Yoksa bir yabancı ile birlikte yemek yemek üzere orada kalmazdı. Ve işte o sırada karım kamburla eğlenme fikrine kapıldı ve ağzına koca bir balık lokması soktu ve onu boğdu. Ve o zaman ey kudretli hükümdar, ölü kamburu aldık ve burada bizimle olan hekimin evine bırakarak ondan kurtulduk. Ve Yahudi hekim kendince onu saraya azık sağlayan zatın evine atmış, o da kendince Kıptisimsar'ı sorumlu kılmış. Ve işte ey hamiyetli şahım, bugün huzurunda söylenen öykülerin en harikası budur. Ve kuşkusuz bu berberin ve 6 kardeşinin öyküleri kambur öyküsünden daha şaşırtıcı ve daha zevk vericidir.
Terzi anlatısını bitirince Çin hükümdarı ona, "Gerçekten kabul etmeliyim ki ey terzi, senin öykün benim zavallı kamburumun öyküsünden daha ilginç ve daha anlamlıdır. Ama bu insanı şaşırtan berber, o nerede? Siz dördünüz hakkında bir karar almadan önce ilkin onu görmek ve dinlemek istiyorum. Dünden beri ölü bulunduğuna göre kamburumuzu gömmeyi ondan sonra düşüneceğim. Ve yaşarken bizi o kadar eğlendirdiği, öldükten sonra bile bu topal gencin berber ile 6 kardeşinin öykülerini ve öteki 3 öyküyü işitmek fırsatını bana sağlayarak neşelenmeme neden olduğu için ona güzel bir mezar yaptıracağız demiş. Bu sözleri söyledikten sonra mabeyincilerine terzi alıp berberi aramaya gitmelerini emretmiş. Ve 1 saat sonra terzi ile mabeyinciler gidip berberi atıldığı karanlık odadan kurtarmışlar. Saraya getirip hükümdarın huzuruna çıkarmışlar. Hükümdar berberi incelemiş ve onun yüzü kapkara, sakalı ve kaşları bembeyaz, kulakları delik ve sarkık, burnu şaşırtıcı uzunlukta, kasıntılı ve mağrur tavırlı, en az 90 yaşında biri olduğunu görmüş. Bunu görünce Çin hükümdarı kahkahalarla gülmeye başlamış ve ona, "Ey sessiz kişi, bana senin harika öyküler anlatmasını bildiğini söylediler. Bu kadar iyi bildiğin bu öykülerin birkaçını bana da anlatmanı istiyorum," demiş. Berber, "Ey zamanın hükümdarı, benim niteliklerimi anlatırken seni aldatmamışlar. Ama her şeyden önce hepsi bir araya toplanmış olan bu Hristiyan simsar, bu Yahudi, şu Müslüman ve şu yerde yatan kambur burada ne arıyorlar? Onu öğrenmek isterdim. Ve de bu garip toplantının nedenini," demiş. Çin hükümdarı da pek çok gülerek ona, "Senin tanıdığın kimseler olmayan bu kişiler hakkında neden bana soru soruyorsun?" deyince berber, "Sadece densiz bir konuşmacı olmadığımı, benimle ilişkisi olmayan şeylerle asla ilgilenmediğimi, hakkımda anlatılan son derece geveze olduğum iftirasından ve diğer iftiralardan tamamen uzak bulunduğumu hükümdarıma göstermek için soruyorum. Ve bil ki üzerimde taşıdığım bu Es-Samit ünvanına layık bir kişiyim ben, şairin dediği gibi. Birinin bir lakapla anıldığını görür de iyice araştırırsan, bu lakabın ona boşuna verilmediğini anlarsın." Bunun üzerine hükümdar, "Bu berberden çok hoşlandım. Bundan dolayı ona kamburun öyküsünü, sonra Hristiyanın anlattığı öyküyü, Yahudinin anlattığını, azık sağlayıcının anlattığını ve de terzinin anlattığını yeniden anlatmak istiyorum," demiş. Ve hiçbir ayrıntısına atlamadan berbere tüm bu öyküleri anlatmış. Ancak burada tekrarlamanın yararı yok. Berber bu öyküleri işitip kamburun ölüm nedenini de anlayınca başını ağır ağır sallayarak, "Vallahi bu duyduklarım beni çok şaşırttı. Şu ölü kamburun üstündeki örtüyü kaldırın da onu bir de ben göreyim," demiş. Ve berber kamburun cesedinin üstü açılınca yaklaşıp yere oturmuş. Kamburun başını dizlerine koymuş, yüzüne dikkatle bakmış ve birdenbire öyle bir kahkaha koparmış ki bu gülüşün patlamasının etkisiyle arka üstü yere düşmüş. Sonra da, "Gerçekten herkes bir nedenle ölür. Bu kamburun ölüm nedeni ise şaşırtıcı şeylerin en şaşırtıcısı olsa gerek ve de altın suyuna batırılmış kalemlerle yazılıp hükümdarın arşivlerinde saklansa yeridir. Böylece gelecek kuşaklar bilgi edinirler," demiş. Hükümdar berberin bu sözlerini işitince çok şaşırmış. "Ey berber, ey sessiz kişi, bu sözlerinin anlamını bize açıkla," demiş. O da, "Ey hükümdarım, senin lütufkar ve hayırsever varlığına yemin ederim ki kamburun henüz hayatta ve şimdi bunun böyle olduğunu göreceksin," diye yanıt vermiş. Ve hemen belindeki kemerden içinde merhem bulunan küçük bir şişe çıkarmış. Merhemi kamburun ensesine sıvamış ve boynunu yün bir kumaş parçasıyla sarmış ve terleme sağlayasıya kadar beklemiş. Bunun ardından kemerinden uzun bir demir kıskaç çıkarmış ve bunu kamburun boğazına sokmuş ve oradan kamburun boğulmasına neden olan koca bir balık eti parçasını kılçığıyla birlikte çıkarmış.
Ve o anda kambur şiddetli bir aksırıkla gözlerini açmış, tamamen kendine gelmiş, yüzünü iki elleriyle sıvazlamış ve iki ayağı üzerine sıçrayarak "Allah'tan başka Tanrı yoktur, Allah'ın duası ve selamı üzerine olası Muhammed onun elçisidir" diye haykırmış. Bunu gören orada bulunan herkes çok şaşırmış ve berbere büyük bir saygı duymuşlar. Sonra bu şaşkınlıktan kurtulup eski hallerine gelince hükümdar ve oradaki herkes kamburun yüzüne bakıp kahkahalarla gülmekten kendilerini alamamış. Hükümdar da "Vallahi inanılmaz bir serüven bu. Tüm yaşantımda bu derece garip ve olağanüstü bir şey görmedim" demiş. Sonra da "Ey burada bulunan siz Müslümanlar, içinizde hiç öldükten sonra dirilen adam gören var mı? Doğrusu Allah'ın yardımıyla şu berber Şeyh Es-Samit bulunmasaydı kambur bugün gömülecekti. Ve bu hayranlık uyandıran marifetli berberin bilgi ve niteliği sayesinde kamburumuzun hayatını kurtardık" diye eklemiş. Ve orada bulunanların hepsi "Doğru söylüyorsun hükümdarım. Bu serüven harikaların harikası ve mucizelerin mucizesidir" demiş. Bunun üzerine Çin hükümdarı neşe içinde kamburun ve berberin öykülerinin hemen altın harflerle yazılarak devlet arşivinde saklanmasına emretmiş. Bu emri hemen yerine getirilmiş. Sonra hükümdar suçlanan Yahudi hekime, Hristiyan simsara, saray azık sağlayıcısına ve terziye birer hilat armağan etmiş ve bunların dördünü de kendine ve saraya hizmet etmek üzere alıkoymuş. Kambur ile de dost olmalarını sağlamış. Kambur'a da şahane hediyeler vererek onu zenginliğe boğmuş ve sarayın yüksek müstahdemleri arasına sokarak sofra ve içki arkadaşı yapmış. Berbere gelince ona büsbütün başka davranmış, onu şahane bir hilatla donattığı gibi onun için altın bir usturlap, inciler ve değerli taşlar kakılmış makaslar, usturalar yaptırmış ve onu kendisinin ve devletinin berberi ve de en candan arkadaşı yapmış. Ve hep birlikte en tatlı, en rahat bir hayatı, tüm zevkleri kaçıran, tüm bağlılığı çökerten ölüm gelip çatana dek yaşamışlar. Fakat demiş Şehrazat, Hint adalarının ve Çin'in hükümdarı Şehriyar'a bu öykünün güzel Enisül Celis'in öyküsünden daha hayranlık uyandırıcı olduğunu sanmayın. Sultan Şehriyar, "Nasıl bir Enisül Celis'miş bu böyle?" diye sormuş. Bunun üzerine Şehrazat şu öyküyü anlatmış.